Geçtim. Açılmadı. Karşı adada neler bekliyormuş bizi. Şu şeyi extension'da açayım. Bir şey mi var ya? Geride tutayım. Bu ne lan? Araç var orada. Dingilin gıcırtısı. Bu nedir? Aa, yakıt. Bununla boya yaparım. Ne olmuş la burada? İçindeki içki son damlasına kadar tüketilmiş ve buz tutmuş bir şişe. Bakayım, köprüyü o mu devirmiş? Nedir ya? A banged up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. Şat olmuş bir otomobil yarısı buzlu suyun altında kalmış. It must be cold and lonely down there, in the icy water. Remember the Hissediyor train olmalı. tracks in Martinez? This is where they were leading. Martinez'deki lastik izlerini hatırlıyor musun? İşte buraya geliyorlar. Meydandaki izler buraya geliyor. Öyle görünüyor. İnceleyelim. I agree. We should definitely investigate. Katılıyorum. You get a Kesinlikle sudden, incelemeliyiz. sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Tanıyoruz değil mi bu aracı biz? Aniden kötü bir hisse kapılıyorsun. Derin karanlık. Soğuk sulardaki otomobile bakarken midendeki asit ağzına geliyor. Why the doom and gloom? It's just a sunken motor carriage. Some motor carriages are bound to end up in the sea. Hasret de neden? Alt tarafı batık bir otomobil. Bazı otomobiller elbette denize düşecek. Elini soğuk metalin üzerinde gezdir. The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. Otomobil buza sağlam gömülmüş. Çıkartmak için uzmanlardan oluşan ekip gerekir. Otomobilin modeli ne? Logo The görünmüyor. logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. Fazla derindeymiş. Ne kadar zamandır burada acaba? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. Buzdağı aracın etrafını sarmamış. Tahminimce geçen cumartesi ya da pazar gününden beri. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Tahmin doğru. Olay muhtemelen pazar gecesi gerçekleşti. Vay canına, Jackie Burr'un yolculuğu burada ani bir son bulmuş gibi. Your mocking tone finds no response, but the motion of the waves. Cevap yok.
Motor hacminin şoförün IQ'suna galip geldiği bir vakada. Şey mi söyledin Teğmen? I did not. Hiçbir But şey I'd say söylemedim. it has been here since last Saturday or Sunday. Ne yapalım? Let's wait for the low tide and see what's inside. Denizin alçalmasını bekleyip içinde ne var görelim. Great idea. Then we can get the things inside. The Joyrider must have left something good inside. Guns, papers, maybe a cool jacket. Belki içindekileri Joyride, alabiliriz. a Joyrider jacket. You feel a strange connection to this Joyrider. Maybe he's from some kind of Joyriders district and likes blue and white racing livery, like a cop would. Denizin alçalması ne kadar sürüyor? I don't know. Bilmiyorum. An hour or two tops? Bir ya da en fazla 2 saat. İyi bekleyelim. Salıncağa otur ve çekilmesini bekle. As you sit down in the old rusty playground, the world around you becomes very silent. 21'de şeye gidecektik. GAB'ye. Eski Paslı Çocuk Parkı'nda otururken çevrende dünya çok sessiz bir hal alıyor. The hinges creak under your weight, dangerously so. Menteşeler vıcırdıyor. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Bir dakika, çok mavi görünüyor. Islık çal. Çal bakalım. Spit flies from your mouth to your moustache, your chest, the ground before you. No sound though. Ya bu rezilliğe ne gerek vardı ya? Tükürük ağzından, bıyığından, göğsüne, önündeki zemine uçuyor ama hiç ses çıkmıyor. 4 atmak ne abi ya? The lieutenant must think it's rather funny. He smiles and quickly turns away. Teğmen olayın komik olduğunu düşünüyor olmalı. Gülümsüyor ve hemen başka yöne dönüyor. Soktuğumun rüzgarında senin denediğini görmek isterim. With his lips puckered, the lieutenant lets out a beautiful, melodic trill that puts even the insulindic thrush to shame. Teğmen dudaklarını büzüp bir insülinde ardıç kuşunun bile utandıracak güzellikte bir melodi çıkarıyor. You hear the sound echo on the large body of water. Yeah. Clouds race across the spring sky, and suddenly you just feel better about everything. Sesin su kütlesi üzerinde yankılandığını duyuyorsun. Bağır göğünde bulutlar geçiyor ve bir anda daha iyi hissediyorsun her konuda. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. 30 dakika geçti. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Zaman alacak gibi görünüyor. Tartışacak iyi bir konu sunma vakti. Baban da şey miydi? Kendi gözlerini işaret et. Gel git oyalanıyor. Bir saat boyunca bir karınca yuvasının üzerinde oturmayı mı tercih ederdin yoksa sülüklerle dolu bir derede durmayı mı? Well, historically, leeches have been used to prevent and even cure many ailments. Geçmişte sülükler birçok hastalığı önlemek hatta tedavi etmek için kullanılıyordu. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You 30 hear dakika the daha distant geçiyor. rumble of the city. 30 minutes pass. Grevciler ya da nakliye firmasından birini seçmen gerekirse hangisini seçerdin? Sence silahımı bulabilecek miyim? God, I hope so. Umarım. Düşünüyordum da düzgün beslenme ve egzersize zaman ayırırsam kendimi canlı bir silaha dönüştürebilirim. O zaman bir silah ihtiyacım bile kalmaz. Silahımı bulabileceğimi sanmıyorum. Etrafına bak. Dünya çok büyükken silahım çok küçük. Hayda. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. 30 dakika daha.
Modeli artık anlayabiliyor musun? Yeni kız ve yan tarafında bir numara mı var diye sor. Sor. Yes, 41. What do you think it stands for? Ya bizim çıktı amına koyayım araç ya. Ne yapmışız ya? 41 sizce ne anlama geliyor? Does he know something about the driver of this vehicle? Bu aracın şoförüyle ilgili bir şey mi biliyor? 41 yeraltı sokak yarışı yerçisinde bir sıralama. Çeneni ovuştur. Küçük balıkmış. 41 Efer'in sabah programı sunucusu Tommy 41 oldu. Görünüşe göre fabrika bir hata yapıp buna Corpus 41 demiş. Dudak bük, aptal fabrika. Tahmin etmeyi sevmem. Bir semt mi, karakol mu? Belediye ile ilgili bir şey mi? Ağzını ovuştur. Feci bir başarısız saplantı. Ayda olamaz. I'm sorry, Harry. I'm so sorry. Üzgünüm Veri. 41. Precinct 41. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. 41 yani 41. polis karakolu. Midende garip çalkantılı olmaya başlıyor. Ve vücudunu berbat bir his sarıyor. You feel like you're about to faint and fall off the swing. Your hands get clammy, and the air tastes sour to breathe. Ayılıp salıncaktan düşecek gibi hissediyorsun. Ellerin buz kesiyor ve soluduğun havanın tadı bile acılaşıyor. No. Just no. Say no to this, Harry. Hayır, olamaz. Buna hayır de hayır. Oha, bu benim. Arabamı denize mi sürdüm? I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. Korkarım öyle, evet. Görünüşe göre Whirling'de başlamışsınız. Kanalın üstünden atlayıp aracınızı burada denize sürmüşsünüz. Belki birinin peşindeyken yapmışımdır. Nasıl çıkaracağız? Hala onarabilirim. Bundan sonra beni geri kabul etmeyecekler değil mi? Polis kimliği, silah, şimdi de bu. En azından artık içinde ne olduğunu görebilirim. Belki birinin peşindeyken yapmışımdır. Of whom? I Kimin? don't think so. If anything, you were probably drunk. Sanmıyorum. Aksine muhtemelen sarhoştunuz. Polis kimliği, silah, şimdi de bu. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. Hiçbir şey demiyor. There is also a fourth thing you've lost. Kaybettiğin dördüncü bir şey de var. Dördüncü bir şey mi? More precious than the gun, the badge, and the motor carriage combined. Lost forever into the deepest of seas. Silah, polis kimliği ve otomobilin toplamından daha değerli. Sonsuza kadar kaybettin. En derin denizlere it. Bundan sonra beni kabul etmeyecekler değil mi? People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. Bir polis... İnsanlar makinelerden daha değerli. Bir polis memurunu eğitmek daha maliyetli. Neyse, en azından içindekini görebiliriz. Nasıl çıkaracağız? Detective, we don't. A rescue Vermeyeceğiz. operation really isn't viable at this point. Bu aşamada kurtarma yapılamaz. Burada öylece kalacak mı? I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, but overall, this machine is a write-off. Korkarım burada böyle yıllarca kalacak. Yes, let's go take a look. İyice daha dramatik olmaya başladı her şey. Şöyle bir görevleri kontrol ediyorum.
Sahilin aşağısındaki balıkçı köyünde yaşayan küçük kızla konuş. Zırhlı eldiven onda. Duvarı boyarız. Morale bakacağız burada. Orleon karısı, kocası. Belki bir silah, bir şey bak bulabiliriz. Mavi yakalı koca belki burada çıkar. 21'de buna gitmeyi unutmayalım. Asya'ya gideceğiz bir ara. Hmm. Evrart işinde öyle kapatıyor. Evrart'ta kapıyı aç. Bunu açtığımızı söylemedik değil mi ya? Unuttum ya. Ne koyayım? Ne? Karda ayak izleri var. Kaza yerinden uzaklaşıyor. Buralara bakacağım şimdi sonra. Hale bak ya. Kimliğim çıktı. Amir ceket. Aa. La burada yakışıklı gözüküyor. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. Birinde bir adamın fotoğrafı olan bir polis kimliği. Fotoğraftaki sensin. Arkasına yosun yapışmış. Kimliğimi buldum lan. At least something good came out of all this. En azından tüm bunların sonunda iyi bir şey oldu. Kimliğe bak bitir. Kimliğe bak bitir. Bak yani. Encased between two durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Revachol West. Sağlam plastik parçasının arasında satırlar halinde bilgiler yazan mavimsi bir kart. Üzerinde Batı Revachol sokak sistemini gösteren bir filigram var. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and in the lower right corner, your precinct. Bir fotoğraf, isim, rütbe, belge numarası, veriliş tarihi ve sağ alt köşede bulunduğun karakolu görüyorsun. İsim Harry de Bois. Harrier. That's long for Harry. So you are Harry. Evrart was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told you you're Harry Dubois didn't. Harrier. Harry'nin uzun hali demek. Cidden Harry'siniz. Evrart yarı haklıymış. Muhtemelen çoğu kişi tam adınızı bilmiyordur. Ona Harry de Bois olduğunu söyleyen kişi bilmiyormuş. Bir dakika, Harrier ne tür bir isim? Ama ben Harrier de Bois olmak istemiyorum. Harrier de Bois olsun o zaman. Harrier ne tür bir isim? It's a wartime name. Revolutionary. Devrimci Grandmothers give ismiymiş. their sons during troubled times, like Undying or Boxer or Ironhide. Annelerin çocuklarına sıkıntılı dönemlerde verdiği türden bir isim. Ölümsüz, boksçu ya da çetin gibi. It's meant to keep you safe Amacı seni güvende tutmak. from bullets, hunger, shrapnel, kidnappings, and worse. İyi, bir zararı yok. Pleased to make your acquaintance, Harrier Dubois. Tanıştığıma memnun oldum Harrier de Bois. He's not going to call you Harrier. He'll keep calling you officer when he's angry with you, and detective when he's not. Buna Harrier demeyecek. Öfkelendiğinde dedektif bey, öfkeli değilken yalnızca dedektif demeye devam edecek. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Rütbe. Eymen 2 GFR mi? Lieutenant W. Freighter. Çifte Gefreiter Teğmen. Çifte Gefreiter ne A demek? lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. Teğmen, çavuşun bir üstü. Başkomiserin bir altı rütbedir. RM'de saha çalışması yapan en üst rütbedir. Ben teğmenim. Çifte
Gefreiter ne The demek? title of Yefreitor is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, Aa, Captain. You have tam declined twice. Thus your double tam bir Yefreitor. Behzatçı ya. Tam Behzatçı. Üst rütbeye sizin durumunuzda başkomiserliğe terfiyi reddettiğinizde rütbenize Gefreiter ünvanı eklenir diye açıklıyor. 2 kez reddetmişsiniz. Bu yüzden çifte Gefreitersiniz. Red mi etmişim? There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's decontage might be taken, or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors out of respect. Bunu yapmanızın birçok sebebi olabilir. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank. In your case, lieutenant. Bazen de mevcut rütbedeki işleri yapmayı tercih edebilirler. Heavy duty case solving machine. Vaka çözme makinesi. Kompakt da ne? Rütbemin sarhoş olduğunu sanıyordum. Bu ne? Decontage is the hierarchical system employed by the Revachol Citizens Militia. It means counting down to twos. RM'nin ikili gruplardan oluşan hiyerarşik düzen anlamına The geliyormuş. countdown is modeled after the dual leadership system employed by the left during the revolution, which in turn was developed by last century experimental psychologists in the University of Königsstein. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. Sanırsam bu şekilde birkaç istisna var tabi. Kings like satellite officers and the additional Yefreitor rank I already explained. Az önce açıkladığım rütbeler gibi. The long and short of it is, you're his superior. İşin özü rütbe olarak ondan üstünsün. Ve senin üstün olduğum için mi bana katlanıyordun? Yani aynı rütbede olduğumuz için mi bana katlanıyordun? No, I've been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. Ve size katlanmam sebebi alışılmadık yöntemlerinize rağmen polislerinizin iyi olması. It matters more than driving your motor carriage into the sea. And now we've even found your badge. Bakın polis kimliğinizi bile bulduk. He trusts you for now. Try not to spoil it. Bana güveniyor, şimdilik için etmemeye çalış. Such a small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. Serino. That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41, with some numbers thrown in there for good measure. Veriliş tarihi 7 Kasım 50 yılı. 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. 4 ay önce ikinci terfiyi orada almışız. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. Demek kariyerinize iyi gidiyormuş. The pain in your chest tells you you were working yourself to death to earn that rank. Göğsündeki ağrı o rütbeyi kazanmak için ölümüne çalıştığını söylüyor. You're pretty sure you weren't doing well, but better? Probably yes. İyi gitmediğinden eminsin ama şu andan iyi miydi? Muhtemelen evet. A lot can happen in 4 months, especially in winter. The winters are never easy on you. Of that you are sure. 4 ayda çok şey olabilir. Özellikle de kışın. Kışlar sana iyi gelmiyor, bundan eminsin. 41 mi? Yes, it's the designation of your precinct. 41, like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor. A lot of 41 asphalt. ise The 40 ne is a yapar? tough station to work in. Zor bir karakol. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money is what it is. 3 semte bakıyormuş 41. It's no wonder you are like you are. He Öyle thinks. olmana But şaşırmamalı then diyor. again, Diye düşünüyor. Gerçi But then again, it's a legendary district and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiayeva. Price, McCoy ve Berd'le çalışmak hem bir onur hem de bir lanet olmalı. Roberts, McCoy Foyera, burada. Dimitri. Suddenly, names from your decomptage
flash in your forebrain. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. Fotoğraf. The man keeps winking at you with his green-gray eyes. The photo is old, no doubt about that. Adam yeşil gri gözleriyle bana göz kırpıp duruyor. Fotoğraf eski, orası kesin. But the badge is new. Ama You kimlik used yeni. an old photo for a new badge. Yeni kimlik için eski Good fotoğraf. choice. A newer photo would look different. İyi seçim. Yeni bir fotoğraf farklı dururdu. Kaç yıllık? 8, maybe 10 8 years. belki 10 The yıllık. guy in the picture is rather good looking. He's İçimdeki got a adam nice yakışıklı. haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. Saç kesimi hoş ve bariz dev favorileri yok. Göz mü kırpıyor? Neden? What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it does on you now. İfade suratına çarpıtmış bile. Tabi ona bakınca şu an senden durduğu kadar garip durmuyor. It looks better on him because he isn't in as much pain while producing it as you are now. Although there's already a hint of that pain, certainly. Bunda daha iyi duruyor çünkü o sırada senin şu anda çektiğin kadar acı içerisinde değilmiş. Tabi kesinlikle bir takım işaretler var. Don't be fooled. The bad times have already begun. Kanma bunu, kötü zamanlar başlamıştı bile. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. İyi. Nedir? Görsel analiz, polis ruhu. Şimdilik onlara çok ihtiyacım yok gibi ya. Evet. Kalsın. Ekstra çeklerde gerekirse ekstradan giyeriz. Geldik. Ne? Ha, güzel. Koyayım, bir dünyadan çıkıyor. Kapının ardında trafik sıkışmış, terk edilmiş kamyonların hepsi. Kamyonların sayısı artıyor. Nedir abi? Bilinmez yazıyor. Biri üstünde ters çevirmiş, yıldız çizmiş. Gireriz ama. Her yere gireriz. Aç lan. Empati. Aa, gözlük çıktı. Empati. Mantık -1. Bak. Mantık. Görsel analiz. Empati. Mantık 4, görsel 3, empati 3. Evet, oyunculuk. 3. Oyunculuk -1. Mantık -1. Bu kalsın. Oyunculuk. Mantık +1. Oyunculuk -1. Oyunculuğu şuradan dengelesek. Oyunculuk 3. Mantık 3. Duruma göre değiştiririz, böyle kalsın. İşe çıkmıyor. Nasıl para kasacaksak böyle. Burayı niye açamıyoruz? Acaba?
Açamıyoruz. Bu ne ya? Bavul mu bu ya? Ne bu ya? Bir şey değil herhalde. Ha, buradan giriliyormuş. Biri hem çitleri hem de dikenli telleri yıkıp geçmiş. Salıncak ortalıkta görünmüyor. Buraya uzun zamandır kimse gelmemiş. Yaşasın hayaletlerimiz yazıyormuş. Ne? Unutulmuş bir müzik koleksiyonu. Aha. Saints en küçük kilisesi kaseti. Dinleyelim bak. Çal bakalım. The porter reel is just what you needed. The reels attached to the apparatus with a satisfying click. The Why tape, not? you press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Seyyar bir teybi zararsız mesafede tutup bekle. Then the organ starts playing a simple Melankolik melodi. tune echoing in the hallway. A lone singing voice joins in, Hızlıca bir ses telling kalıyor. you about the tiniest church in Sessons, surrounded by even tinier yard. Mega You üzülmüş. almost within seconds you know this is the one, the real shit you've been looking for, Aa, the one you trust your room to. This one tells it like it is. senin melodi. There's a click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Karaoke'de bunu söyleyebilir miyim? Bence söylerim. Hayır, yapamam, fazla üzünlü. Ağlayıp odayı tekrar dağıtabilirim. Geç bunu, zaten ağlıyorum. Aptal görünüyorum ve yaşlıyım. Söyleriz ya. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times. Bunun sayesinde hüznü bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsin. Yup, they're all here. All three verses. Seni biliyorum. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one Önde yalnızca obstacle tek bir engel stands in var. the way. Nedir o? Gart. You have to Gart, convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Tamam, ikna The ederiz. lieutenant looks at you as you remove the tape. Hiçbir şey söylemiyor. Okey. Güzel. Ne? Buraya baktık. Ne gördün? Ne oluyor oğlum? Frost peels off the bent iron posts of the Nereye swing. gidiyorsun? The wind whistles through Ne the oluyor? skeleton of the Nereye small house gidiyorsun? behind you. Nereye There's gidiyorsun? desolation everywhere. Geziyor. Ne olmuş burada? In this yard? Gitti adamlar. Burada ne olmuş bu avluda mı? Küçük binayı gösteriyor. He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Yani ne zaman terk edildiğini
Düşünüyor. Nereye gitti adamlar Someone ya? thought they could have a summer house in a block obscure for cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. 10 sene önce terk etmişler. Blok obskür ne? A black block. A part Kara of the blok. city left unrenovated after the war. Onarılmadan Or one bırakılan that has yer. fallen to On aerial photos, block obscures look like dark squares, hence their name. Hmm. Practically, it's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drunks. Hmm. Life is tough in the blocks. It's no En place to azından be birkaç somehow. eski şarkı bırakmışlar. Yes, and you picked it up because you're a post-apocalyptic scavenger who collects trash and magnesium blisters. Evet, onu aldınız çünkü siz çerçöp ve magnezyum hapları toplayan bir kıyamet sonrası çöpçüsünüz. It's not meant as nagging, just an Sadece bir observation. gözlem. We should move. Gitmeliyiz. Cinayeti böyle sahil bölgesine yağmalayarak çözeceğimizi sanmıyorum. At least in this phase of the Burada durmuşlar bari. Bütün hisleri bir tam algılayabilsem. Okey. Bir şey kalmadı. Buralarda falan bir şey bulma şansımız var mı ya? Ha, çok ayrılmamışız, uzaklaşmamışız. Okey. Bu ne? Gizlenmiş bir tekne. Bu ne? Kırık camın arasında tozlu raflar ve unutulmuş bir koltuk seçilebiliyor. Bir yere girdik. Bu ne lan? Sorgu koltuğu gibi. Odanın loş ışığında koyu kırmızı bir sandalye görüyorsun. Soğuk besini duvardaki tahta döşemeleri çatırdatıyor. Bu ne ola ki? Papyon. Aa, çok iyi. Ömür şehri kartpostalı. Benim de boynum boştu, ne güzel oldu. Yapıştır. Eksisi de yok. Bu iyi. Karaoke zamanı. Bizim kaç skillimiz var? Bir tane var. 80'deyiz. Okey, güzel. Kuzeydeki yaşama sesleri yıkama tahtasıyla dövülen bir kumaş parçası kirlilerden örünüyor. Aa, bunlardan biri göreve bağlanır kesin. Yaşlar. Çalılar içlerinden geçemeyecek kadar sık ve dikenli. Bu nedir? Yanmış briketler, derme çatma, ateş çukuru ve yakacak olarak kullanılan dergiler. Oturmaç. The worn and beaten wooden planks Tankın of the bed eskimiş ve do yer not yer look hasarlı overly tahtaları comforting. çok rahatmış gibi görünmüyor. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. Cinayeti çözdükten sonra bankta oturabiliriz, hadi gidelim. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Okey. Bu da buranın bankaymış. Buraya oradan geçemiyoruz. Peki buraya geçebiliyoruz mu? Ha, pantolon. Tarafsız krallık +1. Nasıl ya? Tarafsız krallık. +1 verince ne oluyor ki tarafsız krallık? Gerek yok ya. Zaten pasif yani. Aktif skill yok ki. Les Yusen. Ne bu ya? Hızlı bir geçiş açıldı, balıkçı barakaları.
Hızlı geçişi nasıl yapıyoruz lan? Buradasın. Ay ay ananı sikeyim. Oh. Böyle yapıyormuşuz. Bakayım ne kadar süre kaybediyoruz acaba bunu yapınca. Yani çok bir şey kaybetmedik. Nereye geldim lan? Buraları inceleyeceğim. Araba gidip geliyor. Ha, hiç oyun içi süre kaybetmemek iyiymiş. Bir şeylerle interaksiyona girince vakit geçiyor herhalde. Almış bileme taşı. Oradan aldık ama neyse. Nedir? İnşaat malzemeleri. Ne? Abi kaç tane benim şeyim oldu, magnezyumum ya. Satamıyoruz da bunları ha. Ne amına koyayım ya. Nenem ne yapıyorsun nenem? Grafitin altında sokakta böyle sokulmuyor. Nenem ne yapıyorsun nenem? Maşırcı teyze. You're not sure about the melody, but it might be South Samaran, possibly Sigayan. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Yaklaş görmüyorum diyor. Görmüyorsan geldiğimi nerede anlasın? Öne eğil. Eğil bakalım. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. Hoş geldiniz memur bey. Buralarda sorun çıkarmayız. We are not here to cause any trouble, madame. Sorun çıkarmaya gelmedik hanımefendi. Aynen öyle. Biz polisiz. Biz sorun çıkarmayız. Sorunları hallederiz. Biz polisiz. Ortalığı dumana katarız. Çat çat pat pat. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. 12 yıl önce de sorumu çözmeye gelmişsiniz. Çözdünüz de. Ama yine de uğursuz görülürsünüz. Nasıl yani? Daha önce buraya gelmiş miydim ben? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight.
One of them killed another, locked himself in that woodshed over there. He was brooding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. Nasıl bir uğursuzluk oldu? Oh, the usual. Dark tidings. Kara olaylar. Black That's you, all right. A black hound licking your own heels. Eğer insanlar uğursuz olduğumu düşünüyorsa neden kimse bana bunu söylemedi? Maybe they are afraid. Korkuyorlardır. Neden? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Look at me ramble on. What brings you to us? Sizi buraya getiren mi? Buralarda kalacak yer var mı? Bu balıkçı köyünde neler var? Kıyının ilerisinde ne var? Bana kendinden bahset, kimsin? Kıyının ilerisinde ne var? Not much. Pek bir şey yok. There's the abandoned church, the Lise DeLorean var. Church of Humanity. Aa, It's been there since before my time, even. neden terk edilmiş? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. Etrafınıza bakın. Burada kim kiliseye gider? 300 yıl önce inşa etmişler. So, they don't hold services there anymore? Vaizler artık ayin yapmıyorlar mı? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a Yapmayı pity. denediler ama hep kötü It's used şeyler to be oldu. such a nice church. She's not telling you all she knows. Keep her talking. Sana bildiği her şeyi anlatmadı. Konuşturmaya devam et. Bildiğin her şeyi anlatmadığını düşünüyorum. Buralarda başka neler oluyor? Well, there's that music. Music from across the sea. It started a few days ago, and now it's blasting even through the night. Çalıp duran müzik var, denizden geliyor. Birkaç gün önce başladı, şimdi geceleri bile bangır bangır çalıyor. And now, suspicious looking people are sneaking around the church. I don't like that. Ayrıca şüpheli tipler kilisenin civarında geziniyorlar, hiç hoşuma gitmiyor. Interesting. You could look into this ruckus if you have the time. Bakarız. Aşağıda ne var? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. I don't know Santral mi, ev mi? exactly. A pre-war place. It used to be something. Önemli Before başka the bir şey var war. mı? Of note, the old fish market up on the boardwalk, but it's closed. Kim buraya balık pazarına gelir ki? Bu kadar mı? Sahilde başka bir şeyler daha olmalı. What? You're one of those real estate people with big plans? If you Emlakçı want a mısınız? development opportunity, you can check out the abandoned building over Terk at edilmiş Lenford. binaya bakabilirsiniz. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. Oo, It's jam mühimmat shaped. deposuymuş. And now you know everything there is to know about this coast. Bu köyde ne var? Just us. It's Sadece biz barely a varız. village anymore. We almost don't exist. Neredeyse yok olduk. Köy bile değil. Nasıl yani? This is pretty much a non-place. Bursı A bir, gap, bir a yer değil. blank spot on the map. Boşluk. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. Bu köyde başka kimler var? Well, there's Lillian and her kids. Lilian ve A few çocukları. new folks live in the house to the east. But they are away right now. Ama burada değiller. And then there's the drunks. Ayyaşlar var. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home. Hangi Even- ayyaşlar? Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Buralarda biraz para kazanmanın yolu var mı? Here,
For you? No, officer. The only Sizin money we için mi? have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Başka bir şeyler olmalı. Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's Fox. an old military hospital and its surroundings. Eski askeri hastane. Or it used to be. During the time of the Ha, suzerain. bayağı After eski. the war, it was turned into a goodwill hospital for shell shock veterans and folks looking for some quiet. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinder block houses. Hastaneye ne The oldu? goodwill ran out. Hayır The sona erdi. staff left and the place was shut down. It's She nods, rinsing another piece of cloth. Alacak bir yer var mı? stay. Most people here are trying to leave. Buradaki çoğu insan gitmeye çalışıyor. That said, if lodgings is what you're looking for, Aa, I've got a free room in the shack. yine de kalacak yere ihtiyacınız varsa barakada boş bir odam var. Aa, beleş oda. Ne kadar? Başka bir yere paramın yetip yetmeyeceğinden emin değilim. I won't charge you for it. Take it Ben as a para gesture almayacağım. of goodwill from the village to the RCM. Nasıl yani? Odayı bana öylece veriyor musun? Bir RM memurunun ücretsiz konaklama kabul etmesi doğru olur mu emin değilim. No one is using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Yani öyle kabul edemeyiz. Oh, don't. It's your choice. No skin off my teeth. Dersen kalma, bana size kalmış, beni bağlamaz. Neden kimse odayı kullanmıyor ki? My kids grew up and left like they do. The house is long empty now. I live in the small side attachment. It's Isıtması easier daha and cheaper kolaymış. to keep Küçük yerde warm. kalıyormuş. Yani Whirling Rex'teki yer bir daha girilemez mi olacak? Ver bakalım. Don't make an old woman regret opening her house to the place. Pişman etmeyin diyor. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Evet, He's a aynen öyle. little relieved you're no longer in that room. Artık odada kalmadığın için biraz rahatladı. Should he? This Rahatlamalı environment mı? encourages one thing and one thing only: drinking. Ortam tek bir şey akla getiriyor, içmek. Sen kimsin? Me? No one. Just Hiç an old kimse. washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. Now it's your turn, Mr. Çifte Gefreiter Teğmen Harrier de Bois. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. Öyledir. Burayı mı aldık? Burada biri var. Fast travel geldi zaten. Odada zaten yapacak bir şeyimiz yok herhalde. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind. Aç bakalım. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangement. But just so you know, Yeni yaşam alanınıza bakmanız için size biraz zaman vereceğim ve sizi yalnız bırakacağım. Ben dışarıdayım, şunu da söyleyeyim. after we are done with the day, I'll still be staying in the Whirling in Rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. Güzel. Mesaimiz bittiğinde geceleri ben yine Whirling Rex'te kalacağım. Sabah barakanın önünde buluşuruz. Burada ben donup ölmeyeyim lan. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now.
Ha, yok, ölmeli bir yerdeymiş. Babası babası var. Karmaşık ısı motoru sessizce bir omurtuyla çalışırken etrafta hoş bir sıcaklık yayıyor. Tahta zemin sen adım attıkça çizer diyor. Eski bilim kurgu dergileri, kuş gözlemciliği kitapları, 39 yılından bir almanak. Aa, buradan o kuş şeyini bulsak ya. Bu ne, yemek mi? On the table, you see a bowl of water, a rough Aa, soap, and next tıraş. to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Masanın üzerinde bir tas su, kurumuş bir kalıp sabun ve ufak bir el aynası görüyorsun. Tasın içinde ıslak bir tıraş bıçağı duruyor. Tıraş olmak doğru bir karar mı? The water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. You'll be looking like a pansy without the chops. A fucking pansy. O favoriler olmazsa tam bir hanım evladına benzeyeceksin. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Göz koordinasyonu. Üç. Hiç veren bir şey yok değil mi ona? Gözü, algı. Yok, verin. Boğazımızı kesip öleceğiz şimdi ya. Ayna. Hadi yapalım. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, like an artist with a brush or a master Tabii. swordsman, you use the small mirror and a straight razor with some soap to remove all that unkempt hair from below the nose line. Sanki elinde fırçasıyla bir sanatçı ya da bir kılıç ustası gibi minicik bir ayna, tıraş bıçağı ve birazcık bir da sabunla burun hizanın altında kalan bakımsız sakallarını The kesiyoruz. sharp blade chafes against your skin, producing a scratching sound. The surface underneath the beard feels tender, the air brushing against it chilly. Tıraş bıçağının keskin jileti tenine sürterken cızırdıyor. Sakalın altındaki yüzde yumuşak ve hassas. Esen rüzgarla üşüyor. Kaydı yanaklarına dokun. They feel so smooth, surprisingly so. A feeling of freshness overcomes you, as if you Mazelenmesi just seni came from a sarmalıyor. cold bath. Tıpkı soğuk duştan çıkmış gibi. Kuru karar mıydı? The water reflects back a vague image of your clean-shaven face. Despite the bulbous nose, unkempt hair, and persistent swelling, you look a Azıcık little daha genç younger, görünüyor maybe. gibisin. You almost look like a professional. Neredeyse profesyonel biri gibi görünüyorsun. The beardless nature of your cheeks makes the expression seem even more like a terrifying grimace. Değil mi? Yanaklarının sakalsız doğal haliyle ifaden çok daha korkunç bir somurtmaya dönüştü. Burada ayna var. Aynaya bakarız. Aha. Roger ceketi. Mantık veriyor. Empati artı bir alırız. Soğukkanlı. Derin fısırtısı. Mantık. Mantık eksi bir artı bir empati. Hadi bakayım. Acayip bir şey olduk ha. Nasıl oldu? Beş. 4. İsmimiz yok, güzel. İşbirlik eksi bir tek ayakkabıdan. Hiç de ayakkabı yok ha. Ha, bu var. Ama artı soğukkanlılık var burada. İyi iyi. Bakalım. An old mirror hangs on the wall. Ne You ya? see your reflection in it. The expression,
fixed to your clean-shaven face. You're still not accustomed to it. Madenin kaynağını bulmak için zihnin derinliklerine dal. Rush oldu. %3. Suratındaki ifadeyi durdurmaya çalış. Geri zekalı gibi gülüyor. Elektrokimyam kaç benim? 3. Ama 18 istiyor. Ne olabilir ki en fazla? Pantolon. Eldiven. Okay. Pantolon zaten aynısı. Elektrokimya 5. Ne oldu lan? The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected. As your hand enters the pocket, Nereden buldum lan ben bu pantolonu? soft yet crinkly. Bu yeni kot ellerini ceplerine sokmak için birebir seni hem havalı hem sakin hem de aklı başında gösteriyor. Elini cebine attığında parmaklarına değen bir şey hissediyorsun. Yumuşak ama buruş buruş bir şey. Eşyayı çıkar. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. Kayısı You should aromalı inspect çiklet it closer ambalajı. if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. Buna bak, çiklet kağıdı çıktı. Nedense sana kayısıya has o meyvemsi tadı anımsatıyor. Vaktin varsa bunu daha yakına incelemesi. Kağıdın dokusunda aşina olduğun bir şeyler var. Not familiar in a good way, you might say. There's pain in there somewhere. Şeftali kokusu mevzusu sıkıntı. Bu iyi anlamda bir aşinalık değil, altta bir yerlerde yatan bir acı var. By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy, the apricot suzerainty. Ne There dedim? it is again. The scent of apricots with a touch of cinnamon. Smells like the end of some distant summer. The surface of another planet or some ancient temple. Yine kayısı kokusu. Bir tutamda tarçın var. Uzak bir yazın sonu gibi kokuyor. Antik bir tapınak gibi yüzeyi var. Tapınak mı? Yes, from the height of antiquity, a long, long time ago. Yazın sonu. Millennia, the sun sets into the sea, but the water does not boil. Instead, it turns. There is a movement next to you, the shuffle of a small coat, warm like the evening. But when you turn toward it, there's nothing there. Güneş denize doğru batıyor ama su kaynamıyor. Kaynamıyor. Sıvı altına düşüyor. Bir anda da dünyadaki değerli metal miktarı çok artmış ve zengin olmuşsun gibi hissediyorsun. Yanında bir hareket var. Küçük bir ceket sallanıyor. Akşam gibi ılık ama o tarafı döndüğünde yerinde yerler esiyor. Nereye gitti? Why are you talking to a gum wrapper? Neden bir ciklet ambalajıyla konuşuyorsun? Kokla bakalım. Bitter, citrus, sweet. It seems to grow stronger, like a glow, with every breath you take. Acı, limonsu ve tatlı. Whatever petrochemical byproducts they used to create this artificial flavor have bonded tightly to the wrapper. Or is that just your memory filling the gaps? Yoksa boşlukları dolduran hatıraların mı? Until a blossom of skin, Aha, a flower düşünce petal kazandık erupts lan bunda. behind your closed eyes, made of toffee, cream, and distance. You just had to take a dive. Your heart working overtime, trying to keep up with the panicked synapses firing all over your brain, moving liters of Allah. blood through you, panicking. Panik olduk. Feels so familiar. Anladık geliyor. Kadını hatırlatıyor değil mi? Düşünce çıktı lan buradan. Geçici araştırmam oldu. 5 saat 5 dakika. Tepki hızı -1. Allah.
Muhtemelen şu korkunç eski falancayla bağlantılı. Yazı 0 oldu. 80 puandayız. An old mirror hangs on the wall. You see your reflection in it. 18 The sistem hep ne? expression %3'ü fixed in arttıramıyorum your bile. shaven face. You're still not accustomed to it. Elektrokimya 5 artı 1 alıyorum. Ona rağmen bir şey olmuyor. Böyle. Neyse eski şeylerimizi giyelim. Mevzuya bak ya. Pantolondan bir şey çıktı random. Öyleydik herhalde. Tepki hızı artı 1 eksi 1 retorik. Retorik 3. Tepki hızı 1. Okey. Devam. An Ansiklopedi old kaç mirror istiyor? hangs on the wall. 3. You see your reflection in it. Madenin The kaynağını expression bulmak için fixed in zihninin your derinlerine clean dal. shaven face. Al amına You're koy. still not accustomed. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Bir beyazsın ama bunu tekrar deneyebilirsin. Hadi durdurmaya çalışayım. Belki alt atarım. Ne olacak ki? It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. Bunun işimiz bitti herhalde. On the table, you see Yat the bed is biliyorsun. comforting. If Aynen. Nereye gitti la bizimki? Abi nasıl olmuşum? Yes? Hoş oldum. Yes. I don't know what to say. Perhaps, Hadi ya. Farkındayım, harika değil mi? Gördüm işte, tıraş olmayacaktım. Ama yine de yaptım. Neyse. no, it's okay, I guess. I may have preferred the mutton chops. They sort of seem to cover the... Ben favorileri tercih edebilirdim. Sanki şeyin birazını kapatıyorlarmış. damage. Hasarın. Either way, good on you. You were saying? Neyse saatler olsun. Abla kimmiş? O nedir? Balığın içinde bunların ne işi var? Franconebro süvari çizmesi artı bir algı. Allah Allah. Soğukkanlık, işbirlik. Ver algı ver. Oh mis. Algı 5 oldu. Soğukkanlık 4. En azından eksi yemiyoruz artık. İyi güzel oldu ha statlar falan. Ben sana geleceğim de dur bir şuralara bir bakınca. Bu yemeği görmemiştim diyor. Bu ne böyle? Okey.
Ne diyorsun lan? Hi, officer. Ustası Lilian. Buyur memur bey. Elinde kınında duran bir kılıç asılı. Hı? Anything I can help you with? Yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Duruma göre değişir. Biz tam olarak neredeyiz? Bazı sorularım olacak. İlk olarak adın nedir? The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions. What are the other ones? Başka ne soracağım? Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Havalı kılıcını sor, ortamı yumuşatır. Kılıç güzelmiş. Hikayesi var mı? Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Fabrika bunu hikayeyle değil 3 yıllık garantiyle sattı. Çoğunlukla insanları korkutmak için taşıyor. Bu iş için normalde tabanca kullanılmıyor mu? Guns are expensive and fragile, I think. Besides, I got kids. Can't have guns around them, and sometimes a sharp blade is enough to keep folks at bay. Ayrıca çocuklarım var, yanlarında tabanca bulunduramam. Keskin bir kılıç da bazen insanları uzak tutmaya yetiyor. Neden insanları korkutmaya ihtiyaç duyuyorsun ki? From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. İnsanların zaman zaman onlara saygı dersi verilmesine ihtiyaçları oluyor. Yapacak bir şey yok. Zamanında çok erkeğin gözüne takılırdım ve inanın bana erkeklere bazen biraz edep öğretmek gerekiyor. O kılıç öcünü çalabilir miyim? Ne abi, götümüze mi sokacağız bunu? Ne yapacağız ki? Madem bu kadar işe yarıyor, neden daha çok kadın silahlanmıyor? Peki tüm bu erkekler şimdi nerede? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. Bazıları dersini aldı ve yaralarını sarmaya gitti. Bazıları daha kalın kafalıydı. O kalın kafalılardan biriyle de evlendim. Eşin şimdi nerede? Gone. Gitti. Seçeneğe bak. Nereye gitti? To the waves. Dalgalara. The sea Deniz took aldı him. onu. It was a long time ago. Uzun zaman önceydi. He. Üzücü. He. He didn't respect the sea. Went out there drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Denize saygısı yoktu. Zil zurnası sarhoşken açıldı ve doğal olarak bir gün teknesini boş yüzerken bulduk. Şişmiş cesedi 2 hafta sonra kıyıya vurdu. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. Şimdi bana ne kadar üzüldüğünüzü söylemeden önce şunu bilin. Bu olay 4 yıl önceydi ve ben üstesinden geldim. Kaslı bir ayyaş için tutabileceğim yasın da bir sınırı var. Evet, ölümün hiç önemi yok. Sıçarım ölüme. Kendini de onunla arkasında dalgalara atmalıydın. Başını bilgece salla. Zaman gerçekten de üzünün en iyi ilacı değil mi? Sağlıklı olan insanın durumunu kabullenip hayatına devam etmesi, yaşamaya devam etmek gerek. Ama ne? Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Gömdüm, yeterli süre yas tuttum, hayatıma devam Life ettim. didn't really change that much for me and the kids. Benim için hayat çok da değişmedi. Çocuklar için de. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. Konu onun için ne hassas ne de ilginç. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. Başka bir ayyaşlı, daha iyi bir ayyaşlı çıkmaya hazır gibi görünüyor. Teklif et, biraz heyecan, ikinize de iyi gelir. Senin ben kafanı sikeyim. Kadın 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 kadın
Joel Sear X74 boncukla kadın görüyor. Geldi yine. Elektrokimya. Evet. Elektrokimya gelince böyle oluyor. Ne işte meşgul? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Balıkçılık. Şu an küçük bir tekneyi katranlıyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Demondrate 5 avro miktarında tipledi ve yobazların ödünü patlattı. Günaydın. Günaydın canım. Hoş geldin. Eyvallah. Teşekkürler. Geçinmek için yetiyor mu? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. İşte aradığım lezzet diyor bir de ya. Bazen sahilde gezinip denize neler getirmiş. Deniz neler getirmiş bakıyorum. Deniz sürprizlerle doludur. This is what is called a conversation. You don't have to be guarded right now. Buna sohbet etmek deniliyor. Gerilmene gerek yok. İlginç. Şimdiye kadar neler buldum? Yine ilginç bir şeyler getirebileceğini hiç düşünmemiştim. Sahilde yürümek demek kulağa çok romantik geliyor. Tamam sanırım anladım. Başka bir şey sormak istiyorum. İlginç şeyler getireceğini hiç düşünmemiştim. Pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Ahşap, cam parçaları, bazen ceset de görüyoruz. İnsan, hayvan, balık, bazı tuhaf deniz yaratıkları. Bir defasında bir mayın kıyıya vurdu. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. Şişeler, uyuşturucu da genel olarak kayıp mallar. Çoğunlukla yalnızca ahşap ve cam All buluyor. right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Tamamdır. Büyük bir karar verme zamanı. Yalnızca bir şey sorabilirsin. Hepsini sorarsan tuhaf olur. Ne soracağını iyi düşün. Bu insan cesetleri hakkında bilgi alman gerek. Mayın mı? Mayın RM'nin işine yarayabilir. Nerede? Uyuşturucu mu? Bu konuda bilgiye ihtiyacım var. Narkotikçiyim. Kendine işaret et. Burası çok kötü durumda. Neden gitmedin? And go where? The Nereye fish are gitseydim? plentiful here and we get enough orders to get by. It's not great, but it's something. Buralarda bolca balık var. Geçinecek kadar da sipariş alıyoruz. Müthiş değil ama hiç yoktan iyidir. İşin peşinden gitmek gerek. Parayı ancak öyle bulabilirsin. Daha iyi imkanlara sahip herhangi bir yere. Başka bir yere gözlerini kapat. Tüm bu hüzünden uzak bir yere. Anlıyorum, başka bir yerde durumun daha kötü olabilir. Daha iyi imkanlara sahip herhangi bir yere. People imagine picking up and finding something better is an easy solution. But how is that supposed to work when all your time and energy goes to staying alive? You have almost nothing to set aside to actually fight your way out. İnsanların daha iyi bir iş bulması ve yapmaya başlamasını hayal etmek kolay. Peki tüm zamanımı ve enerjimi hayatta kalmaya harcarken bunu nasıl yapayım? Buradan gitmek için kenara ayırabileceğim neredeyse hiçbir şeyim yok. Hordes of wild, homeless people roaming the lands. Nomads Nasıl bir scattered çek ya? across an endless plain. In a dystopian world where tear is the only valid currency and people eat Boş bir each other şeyler to diyorsun şu stay anda. alive. Fail check ya. I don't mean to complain about my pauper life. We are warm and fed here and I don't know. There's just something about this shithole. Fakir hayatımdan şikayet etmeye çalışmıyorum. Karnımız tok, evimiz sıcak ve bu bok çukurunda insana hitap eden bir yanı var. Başka bir ayaçla çıkmaya ihtiyacın var acilen. Henüz iyi bir yer bilmiyorsun. Sahili keşfet. -6. Kimin burada olması işleri garipleştiriyor. Şu motorlu tekne senin sanırım. Sure is. The Sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday.
It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Birini arıyorum, belki yardımcı oluruz. Let's see. Bakalım. Who are you looking for? Aradığım kayıp kriptozoolog var. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Hayali hayvanlar arayan insanlar. Bulunması zor hayvanlar arayan insanlar. Ana akım bilim insanlarının varlığını reddettiği hayvanları arayan insanlar. Hayvan arayan insanlar. Haha, like Ha. snowmen. Kardan adam gibi. Kardan adamlar mı? Onları hiç duymamıştım. Two odd guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Tuhaf adam burunları kumda buralarda gezip kardan adamlardan falan bahsediyorlardı. Falan mı? Right. Not only snowmen, also green Yeşil men, adamlar, monkey men, maymun Berlin adamlar. rhinos. You get the picture. Nereye gittiler? Don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Kuzeye. Who else are you looking for besides snowmen? Mavi yakalı koca. Yeah, I'm not really looking for that anymore. Not much into the middle class ones either. Could do with some landed gentry, but apparently they don't make those anymore. Anladım ama ben artık aramıyorum. Beyaz yakalı olanlar da ilgimi çekmiyor. Toprak sahibi bir soylu olsa belki olurdu ama sanırım artık onlardan da kalmadı. Kocayı kendime aramıyorum. Eşi için arıyorum. Wish I could help you with that, but I haven't seen your working class husband. Maybe I can help you find someone else. She seems genuinely sorry for not being able to help you. Ona yardım edemediği için gerçekten üzülmüş gibi görünüyor. Well, how can I assist you then, officer? Okey. Biz görüşürüz sonra tekrar. Nenem ne yapıyorsun, iyi misin nenem? Detaylar pek seçilmese de sıcak renkler insana keyif veriyor. Şimdi hiçbir şeyin yetişmediği bir çiçeklik, belki baharda. Ne yapıyorsunuz lan? The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. Dağınık saçlı olan taşa tekme atıyor. Yaşı 5'ten büyük olamaz. Lilien'in ikizi. The other one looks Aynısı mı? indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Diğeri de onun tıpatıp aynı. Dili ağzından sarkarken kardeşin taşa tekme atışını izliyor. Siz Lilien'in ikizleri olmalısınız. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Lily's our mum. Lili annemiz olur. Bunu zaten ben söyledim. The stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. Teki gülüyor. The other one laughs as Diğeri de well. gülüyor. Wow, so intellectually stimulating. Vay be, entelektüel açıdan ne kadar da ufuk açıcı. The stone kicking isn't even of very high caliber. Anyone can do that. Deli ya. Taşa düzgün tekme bile atamıyor. Bunu herkes yapar. İkiniz tıpatıp aynısınız. Çocuklar salaktır. Tıpatıp The aynısınız. stone kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. Korktu bir teki. He looks just like me. Diğeri aynı bana benziyor diyor. Evet, ben de öyle dedim. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of Saçı dirt. çamur gibi bir şeye bulanmış. The rock kicker was just being shy, but now he's enthusiastic again. Tekme atan sadece utanmıştı, şimdi tekrar heveslendi. You're bad with kids. Çocuklarla aranız hiç iyi değil. Peki sen nesin? Çocuk işleri bakanı mı? Yani çocuklarla arası iyi olması imkansız, aşırı salaklar. Sen çocuk işleri bakanı mısın? Maybe I am. Belki öyle Now, midir? how about some actual police work? We are not getting anything here. Güle güle çocuklar. Kim amcanız kızdı. Ne, burada bir çocuk daha var. Bu ne lan?
Doldurulmuş yakalı orman tavuğu. Döktük. Endüstriyel kömür taneleri. Kimsin lan? Hello, mister. Küçük Lili. Merhaba amca. She clutches a small stuffed animal. Aa evet bu o Occasionally, kız. she twirls it around. Sen Lili'nin kızı mısın? Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Evet daha önce tanıştık. That's nice. My mom is great. She's never angry or anything. Annem iyidir. Asla kızmaz. İçeridekiler kardeşin mi? Yes. They don't want to play with me. They're older and play outside. Onlardan nasıl büyüksün? Ya onlar geri zekalı gibi bir şey. They look the same. Sometimes I can't tell them apart. Birebir aynılar değil mi? Ben de öyle dedim. They look identical. Bile bil. Bu nedir? Tavanda asılı. Ondan aldığın doldurulmuş kuşu göster. It's a grouse. Orman tavuğu. You might be able to get on Gart's good side. If you replace the broken skewer, you almost certainly broke. Garte'ye verilmiş. Biz mi kırdık lan? Ne ara kırdık lan? Evet ama neden burada? Benim olabilir mi? Doldurulmuş kuş seven birini tanıyorum. Sure. I mean, you already took it. I don't like it anyway. It looks angry. Tabii zaten almışsın. Ben zaten ondan hoşlanmıyorum. Hep kızgın görünüyor. Bu tuttuğun şey nedir? It's Lammy. He's my Kuzucuk. friend. Sort of. Like, Bir hayvan. Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Anladım. Emin oldum kuzucuk. Lammy usually doesn't like strangers. But you're also fuzzy, like Lammy. Sen de tüylüsün diyor. Burada zırhlı eldiveni olan bir kız varmış. O sensin sanki. Oh, I had gloves. Very big ones. Heavy, too. Benim eldivenlerim vardı. Çok da büyüktüler ve ağırdılar. Where did you get these gloves? Dur lan bir sakin ol amına koyayım. Bize diyene bak. Çocuk bakanı. Found them when Lammy and I were playing hide and seek. In an empty house. Where no one lives. I think someone hid them there. Kimsenin yaşamadığı boş bir evde biri saklamış. She doesn't want you to think she stole them. Eldivenleri çaldığını düşünmeni istemiyor. Peki şimdi neredeler? I hid them. The twins were gonna take them. They're Akladım. stupid. We're going to need those gloves. It's for important police business. Bu eldivenlere ihtiyacımız var. Önemli bir polis mevzusu. Oh. Anlamış gibi görünmüyor ama Emin'in ses tonu önemli kısmını aktarmaya yetti. They're in my sandcastle. Behind our house. Under Bundan sand. kalemdeler. You can Dışarıda break bir the yere. castle. It's not Evimizin very good. arkasında. Kumun arkasında. Kaleyi yıkabilirsin. Çok iyi bir kale değil. Bye. Hadi görüşürüz. Ne orada? Başka bir yere gidiliyor mu? Dur şunları alayım da geleyim. Weather has not been kind to Lily's little sandcastle. The once mighty towers are quickly eroding away. You can see something shining back to you from what must have been a vast underground catacomb network. Yıkılmış. The little castle? The reigning lord must have come upon some really tough times to let it sleep in such decrepitude. Artık. The walls and floors give way to the giant's greed, collapse and present you with a pair of ceramic gauntlets. Congratulations. That's the gauntlets down then. We're doing good on the armor collection. Ayakkabıları aldırtmadın bana ama çakal.
2 el yatkınlığı. Artı 1 el yatkınlığı. Bayılırım. Güzel oldu. Yine de puanımız kenarda. Ne oluyor? As you fold your fingers into a fist, you realize you could knock anyone out with one punch. The white ceramic gloves wrap around your digits comfortably. Parmaklarını sıkıp yumruk yaparken tek vuruşta herkesi yere serebileceğini fark ediyorsun. Beyaz seramik eldivenler parmaklarını rahatça sarıyor. Your movements cause tiny little clicks, like dice rolling somewhere far away, as the plates reorient to your motions. Bu konuda sorumlu davranacağım. Bunlar sadece beni koruması için, gösteriş için değil. Dürüst zırha büründüm, gerçek polis gibi. The hardened vitreous enamel, at once sleek and light, adds a glow to your cheeks and a spring to your step. Just imagine what a full suit of this stuff could do for you. Ayakkabı yok ama. You really do feel more confident. Invulnerability does that. Even partial invulnerability. Biri gitti, 2 parça kaldı. Hadi bakalım. Bu teçhizat ceplerimi parayla doldurabilir, polislere satabilirim muhtemelen. Uzun zamandır peşinde olduğum düşman teknolojisi. Öylece keyfini süremem, incelemeliyim. Two? Are you sure you're correct there? There was a helmet too. Kaskta mı vardı? 3 pieces more like. You were ambitious. Tam tak. It may be a while before you have all the pieces. In the meantime, you should analyze the armor. Zayıf yanlarımı. Remember, this is a highly specialized kinetic redistributor meant to stop bullets. Wear it. Observe its properties. See if there's a weakness in the design. For the day you have to fight someone covered in the same material. Aa. İyi de ayakkabıları bulamayacağız ki. İlerlik eksi 1 ağır hamle. Zırhı yumruklamak yürek ister. Açsak mı bunu ya? Saat 30 dakika. Bilirlik. Açalım ya. Ekstra ne verecek ki bana? Zayıf noktasını bilsem. Askerlerle karşılaşırsam da bu zayıf noktasını bilmek işime yarar. Bence bu önemli bir şey. Bunu bir kenara koyalım, başımıza iş gelirse sıkıntı. Hala gözcü askeri, kadını bulamadım çünkü. Bakalım şimdi. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yatıyorsun manyak? Aman Abigail duymasın. Burnu kıpkırmızı, bıyığı ve sakalı uzun bir adam. Aman Abigail duymasın diyor. Seni tanımıyor, tanıyormuş gibi gözlerini kısıyor, sonra başını başka tarafa çeviriyor.
The noxious odor emanating from the drunken man is strong and familiar. Daha hoş bir koku geliyormuş. Yeah! Don't call Abigail! Sakın Abigail duymasın diyor. Abigail kim? Abigail. Don't you fucking call Abigail. Abigail is his wife or girlfriend. Chances are she's gone. Calling her wouldn't make it any better or worse. Abigail ya eşi ya da kız arkadaşı. Muhtemelen gitmiş. Duyup duymaması herhangi bir şey değiştirmeyecek. Senin kimsin, adın ne? Neredeyim ben, burası neresi? Neden Abigail duymaz? He snorts and beckons you to lean in closer. Ama doğru eğil. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Sonra elini seni kovarmış gibi yapıyor. Sen kimsin lan? Don't call Abigail. Don't Deli. call Abigail. Ne yapıyor lan bu? Hey, tequila! Bahtı kara budala. Selam akşamcı. Elini sıkmak için uzanıyor. Good to see you. How's business? How's the whole reality situation treating you? Seni gördüğüme sevindim. İşlerin nasıl? Gerçeklik durumun nasıl gidiyor? Elini sık. So what's happening? Ne haber? Saniye, akşamcı mı? Yeah, Tequila Sunset. Akşamcı How are kovboy. the high concept reality based adventures proceeding? Yüksek konseptli şeyler, gerçeğe dayalı maceraların nasıl gidiyor? Good. These Hayda. people know your true name. Looks like it has preceded you, Mr. Sunset. More on that later. Güzel, bu insanlar senin gerçek adını biliyorlar. Artık tanınıyorsun akşamcı bey. Bu konuyu daha sonra konuşalım. Çok iyi gitmiyor. 50 yıldır kaybedip duruyorum. Gerçeklik beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Bilmiyorum, insanlar bana polis olduğumu söylüyorlar. Ben de alışmaya başladım. Gerçekliği fethetmek, yola getirmek için geri döndüm. Kanun benim. Yeni bir şey yok, herkes gibi işte. Aklımdan bir sürü delice fikir geçiyor ama ben hep gidip en sıkıcısını seçiyorum. Things aren't going super well for Idiot Doom Spiral either. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Onun için de iyi gitmiyormuş. This guy's your buddy. You feel it immediately. You belong to an organization, a fraternity of drunks. Bu adam senin dostun, hemen hissediyorsun. Sen bir kurumun parçasısın. Bir birliğin. Bir sarhoşlar birliğin. Şamcı kovboy nedir söyleyip duruyorsun. Burada ne yapıyorsunuz? We are saving the world. Dünyayı kurtarıyoruz. Please. Please don't call. Don't call. Okay, lan. we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. But that didn't work out. Bunlardan biri mavi yakalı herhalde şu. Tamam, içiyoruz, alkol içiyoruz. Yaptığımız şey bu. Daha önce, uzun zaman önce girişimcilikle, yaratıcılıkla ve irade gücümle dünyayı kurtarmayı denedim ama olmadı. So now it's a pirate's life for me. Artık korsan hayatı yaşıyorum. Ben niye akşamcı kovboyum? It's you. You're Tequila Sunset. Sensin işte, akşamcı kovboysun. Nereden biliyorsun? We've met before. Don't you Daha önce remember? tanışmıştık, hatırlamıyor musun? No, you sure don't. Hayır, kesinlikle hatırlamıyorsun. Belki. Maybe. You look like you want to know how Tequila Sunset came to be. Öyküsünü You dinlemek look like istiyor you want musun? to hear. Tequila Sunset. Something ominous there. Uğursuz bir tınısı var. Nedense akşamcı ismi tüylerimi ürpertiyor. Belki ne anlama geldiğini öğrenmesem daha iyi olacak. Buyur. Let me take a sip to moisten my chords.
Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday. And by Tequila Sunset, I mean you. The man, the myth. Kovboy Martinez'e geçen cuma geldi. Akşamcı kovboy derken seni, efsaneyi kastediyorum. Dur, biz cuma günü mü tanıştık? Tek başıma mıydım? Hey, let's not jump ahead of ourselves. Acele etmeyin, bu This is senin your hikayen. story. Lafımı Stop kesmeyi interrupting. bırak. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Buraya bir vaka çözmek üzere cuma günü geldin. Erken kalkan yol alır diye düşünüyordum. Yol almaktan kastım da kafayı bulmak. Çünkü bildiğim kadarıyla zizurra sarhoş olmaktan başka bir şey yapmadın. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head, right in front of them. That's pretty high concept if you ask me. Hayda. İnsanlar pansiyonda birilerine polis memuru olduğunu ve tam önlerinde kafana sıksan ne kadar kötü olacağını söylediğinden bahsediyor. Bana sorarsan bu yaptığın oldukça yüksek konseptli. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. Ya bu hiç de benim yapacağım bir şeye benzemiyor. Well, the word on the street may be a rumor, but what happened next is the truth. I was there to witness it, along with these bums here. İnsanlara söyledikleri dedikodudan ibaret olabilir tabii ama sonrasında olanlar gerçek. Ben şahit oldum. Buradaki herifler de oldu. Lies, lies, lies. He only speaks lies. Öyle mi? Yalan yalan yalan. Ağzından tek çıkan sadece yalan. It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this. We get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. Cumartesi gecesi bir ayağı çukurda Alkolikler Derneği olarak içiyorduk. Burada şaşırılacak bir şey yok. Biz 7/24 içiyoruz. İçki her şeyi sıcak ve parlak yapıyor. Eminim bu hissi biliyorsundur. One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, Biliyor followed by a musun? series of O benim yani, bangs. yapacak bir şey yok. Bir anda meydanda bir otomobilin motor sesini duyduk. Sonra çatırtılar ve patırtılar geldi. Do you remember the sound of wood cracking? The billboard. Çatırdayan tahtaların sesini hatırlıyor musun? Reklam panosu. Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Yüksek sesler başının iki yanında birer kulağı olan herkesin ilgisini doğal olarak çeker. İçinde bulunduğumuz gerçeklik böyle. Doğal olarak. Ben bu hikaye treninden şu an inmek istiyorum. Doğal olarak. Anyway, there was a brief silence, a gasp of silence, if you will, followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Neyse, deyim yerindeyse nefesler tutulmuş gibi bir sessizlik oldu. Sonrasında bir gürültü koptu. Otomobilin son hız sahile geldiğini duyduk. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. Biri kanalı uçarak aşmış gibi bir ses geldi. İçkilerimizi alıp iskeleye koştuk. Bir alkolün hızını asla hafife alma. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. Ne diye bağırdım acaba? Gördüğümüz şey müthişti. Hurdaya dönmüş bir polis otomobili. İçinde sen vardın. Sahilin ortasındasın. Motoru bağırttın ve avazın çıktığı kadar bağırdın. The time hath come. Vakti geldi. So, naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, Ben de meraklı biri olduğum için neyin vakti geldi diye sordum. O da şöyle yanıt verdi. the time hath come for Tequila Sunset, the end of all things. Akşamcı kovboyun vakti geldi, her şeyin sonu geldi. Amanın, sonra ne oldu? Sessiz kal, böylesi daha onurlu.
Söylediklerimin hepsi gerçek akşam. Akşamcı kovboy gerçekliğin dokunma tezgahını paramparça edecek. Dokunma tezgahı. After which, your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, and through the ice. Sonra gerçekliğin küçüldü, gaza bastım, iskeleyi kırıp geçerek buzu deldim. Your hands cramp on the steering levers. Elim kumanda kollarını sımsıkı kavruyor. We ran towards the ice whilst you crawled your way out, miraculously unhurt, covered in seaweed and shit, like some kind of sea monster. Biz buza doğru koşarken sen otomobilden sürünerek çıktın. Mucizevi bir şekilde hiç yaralanmamıştın. Üstün başın hep yosundu. Deniz canavarı gibiydin. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. Sonunda yanında vardığımızda sahilde oturmuş ağlıyordun. Polis kimliğin ve üniformanın arabada kaldığını söyledin. Otomobile girip alman için çok geç olmuştu. Çok derine batmıştı. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to party with us, which you naturally agreed to. Yardıma ihtiyaç duyan bir kardeşimizi gördüğümüz için sana başsağlığı diledik ve seni bizimle içmeye davet ettik. Sen de doğal olarak kabul ettin. We asked about the whole Tequila Sunset thing, and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on. Akşamcı kovboy olayını sorduk. Bize artık isminin bu olduğunu ve sana öyle hitap etmemiz gerektiğini söyledi. Bir saniye, akşamcı kovboyun bir alt metni var mı yoksa sadece bir isim mi? Benim gerçek ismim Harry. No, that's just what your mother called you. Your real name is Tequila Sunset. Just embrace it, brother. Bu annenin sana koyduğu isim. Senin gerçek ismin akşamcı kovboy. Kaçma bundan kardeşim. Ne kadar süre içtik? Hours. It was an all-night drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. Saatlerce, gece boyunca kafayı bulduk. Sonra bir noktada sanırım pazar sabahı öfkelenip Ravaşollu kadınlar How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. After a short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up, and left without saying anything. ne kadar güzel olduklarından, aslında hepsinin orospu olduğundan falan bahsettin. İşlerinden biri seni fena sikip attığını söyledin. Bir süre sonra kendinden geçtin. Suratını asıp hiçbir şey söylemeden kalkıp gittin. Wow, that's quite a story. Vay canına, ne hikayeymiş. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. Evet, eminim akşamcı karakolda efsanedir. Onunla çalıştığın için gurur duyuyor olmasın. If you only knew. Bir bilseniz. Ağzıma sıçan kişi hakkında herhangi bir detay verdin mi? Kaybettiğimi söyledim, başka bir şey var mıydı? İş arkadaşımla ilgili herhangi bir şey söyledim mi? Soruşturmadan bahsettim mi? Siyasetten bahsettik mi? Nasıl polis olduğumu anlayabildin mi? Başka bir şey kaybettiğimi söyledim mi? Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart or something. To be honest, the details are a little hazy. Silahın ve polis kimliğinin haricinde mi? Kalbini, umudunu falan kaybettiğinden bahsettin. Açıkçası detaylar zihnimde biraz bulanık. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too. That's a big one. Sanırım otomobilini de kaybettin. O da büyük bir kayıp. İş arkadaşlarımla ilgili bir şey dedim mi? You told us that they were a bunch of fucking losers whose main interest was cramping your style. Ana amaçları tarzını bozmak olan ezikler olduğundan It's bahsettin. more like you were cramping theirs. Aslında daha çok sen onların tarzını bozuyordun. No specifics, though. It was more about you that night. You were the star of the show.
detay vermedin. O gece daha çok senden bahsettik. Gösterinin yıldızı sendin. Soruşturmadan bahsettim mi? Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. Evet, mühim değil dedim. Kısa sürede çözeceğini söyledin. Ayrıca başka kimsenin yardımına ihtiyacın olmadığını söyledin. Artık tek başıma takılıyorum dedin. A lot of cops go solo and hermit once they reach that level of alcoholism. Bu polis o seviyede alkolik olunca tek başına takılmaya başlıyor. Keşişe bağlıyor. It's not meant as a joke. He's sorry for the hermit cop. Şaka yapmıyor. Keşiş polise üzülüyor. Siyasetten bahsettik mi? Yeah, you kept talking about how the coal mine owners were fucking us all over, just like that woman fucked you. Evet, kömür madeni patronlarının aynı o kadının senin ağzına sıçtığı gibi hepimizin ağzına sıçtığından bahsedip durdum. I didn't agree with you, by the way. The spectral hand of the market makes sure everyone gets exactly what they deserve. Bu arada fikirlerine katılmıyorum. Piyasanın ruhani eli herkesin layığını bulduğundan emin olur. Nasıl bir polismişim? You said being a cop was real boring and that there was no reason to talk about it. Polisliğin çok sıkıcı bir iş olduğunu ve hakkında konuşmaya değmeyeceğini söyledi. You also kept pausing to knock the heel of your hand against your temple, saying, boring, boring, boring. Soralım mı kadına? You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard, and that we've all been fucked too. Konudan bahsederken hep üstü kapalı konuştun. Ama ağzına çok fena sıçıldığını, bizim de ağzımıza sıçıldığını söyleyip durdun. Please, don't open that door. Balıktan nasıl yiyebiliyorsun ya? Ben o kapıyı açma. No one's fucked me. I do the fucking around here. Kimse benim ağzıma sıçmadı, asıl ben insanların ağzına sıçarım. Abigail. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Açıkçası çok acı çektiğim belliydi. Tahminimce hala aşmaya çalıştığım bazı meseleler var. It's a hard thing for a man to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. İnsanın geçmişiyle yüzleşmesi zordur. Ben de bu yüzden kendi geçmişimden ne pahasına olursa olsun kaçınıyorum. Ve anlatmaktaki yeteneğin öne çıkıyor gibi görünüyor. Bir ara bana başka bir hikaye anlatmak ister misin? Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Şimdi de Right. hikayeci olduk. Why not? Better than a beach bum. Ya şimdi de hikayeci olduk. Neden olmasın? Sahilde yatan evsiz olarak bilinmekten iyidir. Hayır, hikayelerin bana yaptığı hepsi bok gibi, hoşça kal. Evet, bana nasıl bahtı kara budala olduğunu anlatmak ister misin? It depends, really. Are you willing to help me out? Değişir, bana yardımcı olur musun? You might get scammed here. Dolandırılıyor olabilirsin. Bana pahalıya patlayacak gibi hissediyorum. No, the reality of the situation requires a rather modest contribution. A little motivation. Şarap marap bir şey isteyecek kesin. Ya da sigara. Durumun gerçekliği makul bir katkı. Küçük bir motivasyon paketi gerektiriyor. Ne istiyorsun? Booze. İçki. Did you Doğru. already forget our party? The thing I relayed to you earlier. Partimizi unuttun mu? Hani daha evvel anlatmıştım. So, have you got anything for good old idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Seems fair to me. Bir şişe bir hikaye, bence adil. Al, ben içmiyorum zaten. Muhteşem Kızıl Kaptan. Classy. Hey, Spiral Boy, you gonna share that?
Don't call Abigail. Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George. But around here, you already know. Sana dönüyor. Senin başına işler gelmiş. Benim de başıma işler geldi. Gerçek adım George ama buralarda bana şey derler. Biliyorsun. I was once a reasonably high net worth individual. A founder / junior partner at a high concept creative services agency. When my story begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. Zamanında makul düzeyde öz varlıklı biriydim. Yüksek konseptli bir yaratıcı hizmetler ajansının kurucularındandım ve küçük bir ortağıydım. Hikayemin başlangıcında bir sigorta şirketiyle önemli bir sözleşmeyi yeni imzalamıştım. Devam. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. Abstract value generation, value per person, high concept stuff. Ajansımdan elde ettiğim karla kültürel geliştirme merkezi adını verdiğim bir oluşum yatırım yaptım. Soyut değer üretimi ve insan başına düşen değer gibi yüksek konseptli işler yapıyorduk. I developed the paradigm, worked within the paradigm, but the burden of leadership weighed heavily on me. So I went jogging every so often to keep myself sane. Paradigmayı kurdum. Paradigma dahilinde çalıştım. Ancak liderliğin yükü bana ağır geliyordu. O yüzden akıl sağlığımı korumak için ara sıra koşuya çıkıyordum. Kaç kişi vardı sana 22 çalışan? full-time employees, an all-star team, a potentially historical set of individuals. Worrying about them often kept me up well into the morning hours. 22 tane tam zamanlı çalışanım vardı. Hepsi çok başarılıydılar. Tarih yazma potansiyeli olan bir ekipti. Onlar için endişelendiğimden çoğu zaman uyuyamıyordum. Koşu yardım etti mi? It did. With my Evet. trusty Sansariq tracksuit, I felt like I could conquer the world. But now dreams are worn thin, much like my tracksuit. Ancak şimdi hayallerim de aynı eşofmanlarım gibi eskidi. Ne oldu ki? One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. Bir gün akşam koşusuna çıktım. Bildiğin gibi cebinde anahtar şıngırdarken insanın zihnini temizlemesi imkansız oluyor. His eyes are clouded, his dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. Işıkları puslu. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see. At least, that was the plan. Bu yüzden anahtarlığımı çıkardım. Dış kapının ve apartmanın anahtarlarını farklı ceplerime koyarak şıngırtıyı kestim. En azından amacım buydu. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet, very quickly. Normal rotamın yarısına geldiğimde yağmur bastırdı. Gerçeklik durumum bir anda sırılsıklam oldu. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless. Eve döndüğümde farkına vardım ki dış kapının anahtarı üzerimde değildi. Yanlışlıkla posta kutusunun anahtarını almıştım. O anahtar da hiçbir işe yaramıyordu. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Doğal olarak durum dış kapıyı tırmanarak aşmamı gerektirdi. Ben de tırmandım. Aşağı inme kısmında zorlanmadım. Çünkü kayıp götümün üzerine düştüm. Ben olsam ayaklarımın üzerine düşerdim. Benim reflekslerim kedi gibi. Of. Ouch indeed. Reality was looking rather grim. Gerçekten of. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up.
Gerçeklik o anda ağır yağmurun altında çamur dolu bir çukurda otururken biraz karanlık görünüyordu ama ben bu hayatta asla düştüğüm yerde kalmaz, ayağa kalkmasını bilirdim. So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. O yüzden bahçeyi geçip apartmanın kapısına geldim. Orada durup ceplerimi karıştırırken bir de ne göreyim, apartman anahtarını unutmuşum. Siktir, dalga mı geçiyor I ya? wish I were Tequila. Keşke öyle I olsa. wish I were. Instead of my apartment key, I'd taken the key to the office. Apartman anahtarı yerine meğer ofisin anahtarını almışım. Sonra I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. komşularımın zillerini çaldım. Saat geç olmuştu. Çoğu yanıt bile vermedi. Cevap verenler de onlara bir şey satmaya çalıştığımı düşünüp ben durumu açıklayamadan kapattılar. People are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be one of the best. İnsanlar reklamcılardan doğal olarak çekinirler. Bir anda yanında biri belirip sohbet etmeye başlar. 5 dakika sonra bir bakarsın bir kutu yenebilir iç çamaşırı ve bir de strapon almış. Onlara kızmıyorum. Bu işin en iyilerinden biri olarak tanınırdım. Heavy is the head that wears the crown. Büyük başın derdi büyük Just olur. then I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there. O anda her şey netleşti. Ofisimin anahtarı bendeydi. Yağmurun dinmesini orada bekleyebilirdim. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. Bu And ne be? since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Ancak ofise vardığımda hatırladım ki yapımcılarımdan birinden o gün kilitleri değiştirmesini istemiştim. Ben de sadece en iyileri işe aldığımdan o gün yapmıştı. Bu yüzden içeri giremedim. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me Nasıl because hikaye she lan? didn't want to date a homeless man. The company, well, you see where I'm going with this. Hep 1.60 evet. Neyse uzun lafın kısası hayatım kontrolden çıktı. Yıllardır daireme giremiyorum ve kız arkadaşım bir evsizle çıkmak istemediği için beni terk etti. Şirkette anladın sen. So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Evet, trajik öykümü dinledin. Ne düşünüyorsun? Şu ana kadar dinlediğin hiçbir şeye benzemiyor değil mi? Bu kadar mı? Arada eksik kısımlar var gibi. Ben de neredeyse evsiz sayılırım. Durum o kadar kötü görünmüyor. İyi tarafından bak. Muhteşem bir hikayem var. Bunların tamamının kendi hatan olduğunu farkındasın değil mi? Bu kadar mı yani? Eksik var gibi. Tequila, I've thought about this series of events for a long time. If there was anything else to it, I would have thought of it by now. Ben bu olay zinciri üzerine çok uzun zamandır düşünüyorum. Arada kaçırdığım bir şey olsa şimdiye kadar farkına varırdım. Why didn't you go to the authorities? Neden yetkililere başvurmadınız? Well, at one point they came to me, but, you know, I didn't have any ID on me. So they tossed me in jail for 2 days. Evet, bir noktada onlar beni buldular ama bildiğin gibi üzerimde kimlik yoktu. O yüzden beni 2 gün nezarete attılar. I can't say it increased my faith in the RCM. No offense, gentlemen. Bu olayın RM olan inancımı arttırdığını söyleyemem. Sözüm meclisten dışarı. İnanmakta gerçekten zorluk çekiyorum. Me neither, Tequila. When I lost my keys, I lost more than access to my apartment. I also lost my leverage over humanity. I wasn't a high-concept creative director anymore. I was just some homeless asshole with a premium Nasıl ya? Santorik Lycra tracksuit. Ben de akşamcı. Anahtarımı kaybettiğimde dairemden çok daha fazlasını kaybettim. İnsanlığa karşı duruşumu kaybettim. Yüksek konseptli bir yaratıcı direktör olmaktan çıkıp
Lüks eşofmanla rezil bir evsiz haline geldim. You can't imagine what that does to a man's confidence. Anyway, that was all the story one bottle gets you. Almost empty, this one. Böyle bir durumun bir erkeğin özgüvenini nasıl sarstığını hayal dahi edemezsin. Elindeki şişeye bakıyor. Neyse bir şişeye bu kadar hikaye anlattığım yeter. Zaten bu da neredeyse bitti. Neden sürekli bir şeyden kaybedip duruyorsun? İsminin hikayesini tekrar dinlemek istiyorum. Neden sürekli bir şeylerini kaybedip duruyor? Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out on a beach in this formerly premium but now extremely dirty two-piece lycra tracksuit? Bence cevabını bilsem burada yatıyor olur muydu? I used to own my reality situation. My business buddies and I had our own creative services agency. I had a nice apartment, an even nicer piece of ass. But somehow it all got away from me. Eskiden gerçekliğimin sahibi bendim. Nasıl olduysa hepsini kaybettim. Now I can't hang on to anything. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these two drunks. Şimdi her şeyi kaybedip duruyorum. Daha geçen hafta çok güzel bir ceket çaldım ama onu da kaybettim. Kaybetmediğim bir tek bu 2 ay yaş kaldı. You of all people should empathize with this. Perhaps this lost jacket is something you could help with? Ajansın adı neydi? My agency, man. The Boom Boom Room. Our concept was combining high art with the lowest forms of marketing. The color red, breasts, and oil painting. Geç ajans. Boom Boom Room. Konseptimiz yüksek sanatı en alt reklamcılık şekilleriyle birleştirmekti. Kırmızı renk, göğüsler ve yağlı boya. I convinced my partners to reinvest some of our profits in an even more high concept cultural incubator called Thin Air. The artists were happy, the clients were happy. Herkes memnundu. I was financing a group of poets in East Revachol who were developing a new universal poetic language. But then it all went to shit. Hepsi bombok oldu. If it sounds like it makes no sense, that's because it doesn't. Eğer kulağa hiç mantıklı gelmiyorsa mantıklı olmadığı içindir. Yağlı boyayla göğüsleri birleştirerek reklam yapmak yüksek sanat değildir. Gülünç adiliktir. Söylediğin o yüksek konseptli, o kadar yükseklik konseptli ki anlamadım bile. Vay be, yüksekle alçağı karıştırmak, kültürü metalaştırmak tam benlik mevzu. Sormadım farz et. Asking is how you get ahead. Eşofman ne? What? You've never seen 100% lycra before? Go on, feel that primo. Hiç görmedim mi? Lüks kumaşına bir dokun. Dokun. Pretty nice, huh? This might be one of the last of its kind. Should probably be in a museum, honestly. Ürünün son örneği. Good God. It's nearly impossible to describe how dirty this texture is. It's like rubbing two jellyfish skins together. You feel about 15% less human for having touched it. Kumaşa dokunduktan sonra kendini yaklaşık %15 daha az insan hissediyorsun. Allah Allah. Bu ne oğlum, 18 ya? Bu nasıl pasif çek lan? Ananın amı. Randomized trials have also found lycra, TM, to be associated with a number of exotic, highly malignant cancers. So you also have that to look forward to. Kanser yapıyormuş. And then there's the smell. But you don't even want to think about that. Kokusu fenaymış. Wow, you're lucky. He never lets me feel it. Benim dokunmama asla izin vermiyor. That's because your paws are fucking filthy, Rosie. We're right next to the bay. You could wash them anytime. Kayıp ceket meselesi ne? Tequila,
It's a verifiable tragedy. It was practically brand new. Sure, it didn't really go with my Lycra threats, but Yepyeniymiş. say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom Spiral out. Solve the case of the missing jacket. What do you say, Tequila? Bulsana benim için diyor. Çalıp kaybettiğin ceketi bulması için polisten mi yardım istiyorsun? Yeah, Evet, exactly. aynen. You're here to serve, right? Nerede kaybettin? If I knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, maybe I was up by the boardwalk, or walking along the beach, or checking out the abandoned Çok fish yer market. söyledin. Somewhere north of here, that's for sure. Wester Could ya, ask bunları around, almak see lazım. if anyone's seen it. Diğerleri kim My ne? fellow members of the Union of Moribund Alcoholics? Ciddi bir insanlardır. Hey, Tequila! You want to buy some speed? Doz almak ister misin? Shut the fuck up, Rosemary. He's a cop, remember? Herif polis, unuttun mu? I thought he was a cool cop. Havalı polis olduğunu düşünmüştüm. Don't call Abigail. Sus be. And this is Abs. Bu da So hepsi. yeah, that's basically us. We drink together. I'm all ears, Tequila. İsminin hikayesini tekrar. Aynı şeyi mi anlatıyor? What's in a name? İsim dediğin nedir ki? Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Ha, aynı Shut şeyi up. anlatıyormuş. I was. So you don't want to just hear the same story again? Başka hikayen I var mı? do. But as you can see, my fuel tank is running quite low. If you catch my drift. Zaten sana içki vermiştim. Yine vermek istemiyorum. Then I can't keep on telling the stories. Bulursam gelirim. You too. Sen ne ayaksın? Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? Sana çok güzel indirimler hazırladım. Neden bahsediyorsun? So what do you want? Ne I got oluyor? smokes. They're cheap, very cheap. I got Pilsner, great deal. You won't get a better deal on Bu ne that. la? Chris. Spirits I can let go for 300 real. I İspirto also niye have 300 real? See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it İşe from a çok bit of a değerli. business venture. Bir ticari girişimden geldi. Kimse 300 liraya İspirto almaz, bu delilik. You know what's crazy, actually? He's finding it difficult to focus his watery gaze. Neymiş? What? Ne? Ne demek ne? Bir şey delilik dedi. This guy. Conversation might bring a discount, no? Belki konuşmanın sonunda biraz indirim yaptırabilirsin. Nereden aldın bunu? Oh, this is medicinal spirits. The good stuff. Got it from the doctor's office. Poliklinikten I diyor. got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Didn't stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. Tehlikeli geliyor. It was. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Doktora götürmüş işi sonra. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. Sen nasıl daha karlı çıktın? Çaldın değil mi bunu? The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve dead things. It's like 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Threw the snakes out and voila! What's left is this beautiful blue stuff. 98.7% almost pure alcohol. Arka odadan bu mavi tıbbi zımbırtıdan 3 teneke aşırdım. İçlerindeki yılanları atınca geriye bu mavi şey kaldı.
Şeyi sallıyor. %98.7 neredeyse saf alkol. Two I already sold to these fine gentlemen here. But this last one is yours for 3 real, if you want it. İkisini buradaki beyefendilere sattım. Başıyla arkadaşlarına işaret ediyor. Ama bu sonuncusu sana 3 reale verebilirim. İster misin? 300 demiştin. Yeah, you thought right. Don't even try to sneak anything past old Rosemary here. I got all senses locked on you, buddy boy. So what will it be? Şimdi 3 real dedin ama ilk başta 300 de istemiştin. Gayet mankulmüş. Right, the mind. Plays tricks sometimes. Always double check. So, you want it or not? Ver bakalım. 3 real and it's yours, friend. The deal of a lifetime. That's a much more reasonable price right there. Hı, güzel oldu. Makes sense now. Bu bir yerde bir işimize yarar ya. Sigara. Bira. Buz. Amfetamin mi satıyorsun? Şurayı alayım da. Just make sure to enjoy that one, friend. Bir sike yarar. Yeni görev uçmayın ispirto. O ne? Amfetamin mi satıyorsun? By amphetamine, I mean speed. Yani speedmiş. Buz derken amfetamin kastım. Galiba ama polisim dediğimde beni duymadın. Sure did, buddy boy. Duydum That's tabii. why I said amphetamine. I mean speed. I mean amphetamine. I got both. Ama anladım. Good, good, my man. Now what can I offer you? Ne iş kurmuş? Oh. The system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. Sağıyorum diyor. You see, friend, man makes his own luck, and I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor exquise. Sold 2 to the fellows around here, Bacağını and kır. immediately invested the profit. Okul önünde satmıyor ya. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now. I got everyone on my hook. Ben galiba zaten Juno'nun kancasındayım. Sen de kendini kancana takılmış gibi görüyorsun. Kendi kancana. Etkileyici bir girişimcilik örneği. Saçmalığı yapmak için iznin var mı? Hermit? Who gives a shit? You wanna buy something? Grease the wheels, buddy Kim boy. takar izni? Şey alacak mısın? Zorluk çıkarma abicim. Çetin Pilsan. In the Gerek civilized yok. world, it's a custom. Kes lan. Bunlar boş adamlar çıktı. Ne gidiyor? Oralara baktık. Bu ne oluyor? Bu ne lan? A drop in temperature, an easy flow there. An empty street. Before you, a thoroughfare unjammed with lorries. No more drivers smoking on hitched steps. Just chemically sweetened. Across the road, a forgotten bus stop. Corrosion has opened a hole in its roof. The road is smooth and motley. Craters filled with a black asphalt. The asphalt, first laid, is grey. A tub warm with water, white with soap. A man bathes while radio waves transmit the lottery numbers. His boyfriend is on his way home. He brings tins of meat and vegetables with him. Ne oğlum, her şeyi duyuyor. But only slightly. Otobüs. Number 312D. Young girls used to come here, huddled up, hoping for more warmth than their thin coats give them. The bus took them to school. It has not run for 8 years. Yol ne ayak? Craters pocked the surface. Children played in them until heavy trucks full of black pit. There's one bump on the road. A dead dog lies flat about 200 paces away, right at the turn. Ölü köpek mi? Tragedy comes from the wheels of a fast RCM vehicle, hurrying to work. The cold washes over you. The sound of the sea has grown distant. Ne ya?
Pek de mezdik ya. The wind moves the aerosol. A detective stands behind the boom barrier. Gidemiyoruz mu? Bunlara gidilmiyor. Ne diyor ya? Charles diyor onun bu pastasını yapma. Bunu yap diye yapıyor zaten. Bu ne lan böyle? Mazot. Bu ne? Lise. Görev ne açıldı lan? Ceketim o. Korkunç kravat. Büyük finale hazırlanıyor. Ona esas büyü gerçekleşene kadar sakın çıkarma. Aa, mevzuya bak. Kravatı hiç almadık ki. Bak, bir bug sayılabilir. Ne gördün? Kırlangıçmış. Ne bura lan böyle? Aa, kocası. Ne yapıyorsunuz lan? Here we go. Nice and easy. No way out, little guys. Not Orayı out of this bulduk. jet. There's a cylinder on the ground in which the man is arranged. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. Merhaba memur His bey. self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly. He looks like your understanding of a scientist. Bilim insanı deyince aklıma gelen şey bu. Is that the police? Why are the police here? Polis niye burada? Don't worry, Kripto Gary. faşist. I'll handle it. Faşizan da yanındaymış. Hallediyorum diyor. Hem Morales. To what do I owe the pleasure? Dena gönderdi. Çeliniyor. Hacı bir geri dön. Of course. Oha 70 tecrübe. Passing along the message. That damn water lock is broken. This experience Can't go all sevmiş. the way around the A81. Evet, benden kaynaklı kanal kapısı otomobilimle ben bozdum ama onarıldı, geri dönebilirsin. You broke the water lock with a motor carriage, but there was a billboard in the canal. Not a vehicle. It said Samaran Butter. Hayır, benim suçum. Gecikmeye ben yol açtım. Artık geri dönebilirsin. Did he say we can go back now? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Söyler. Sir, your wife is waiting for you. Bekliyor. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Salakları. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him.
Kulaklardan bahsetsene. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Yes. Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel, and, at least, that's the intention. The net isn't a perfect solution. Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized... Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a meat-eating stick insect. Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Pek olası değil. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps. Not a big fan of skepticism, this one. Ne yapacaksın yaramazsa? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using The traps do seem to be deftly and thoughtfully constructed. It's clear. Yes. What? Azmit ne? Well, first of all, it's damn Nerede ya? difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, and I suspect it Mal may have bunlar ha. also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses, but I cannot describe how these defenses work. Yes, it makes perfect sense. You're beginning to Salak, bir suspect sen there's inanırsın something buna zaten. paranatural about it. Boyutu I'm ne? expecting it to be quite giant. One known species of phasmid. Seems puny, to be honest. Typical rookie assumption. Insects are much more sophisticated creatures, even simply catch very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen. Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, Var olduğuna dair bir kanıt yoksa gerçek olduğunu nereden biliyorsunuz? I know it's real. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Yes, the most recent sign. It's the first credible sign. I have to resist the thought. Such an extraordinary Ortonos. Enogenes. Yes, the females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. And it shouldn't. Nature does not concern herself with ethical propositions. There's nothing dispassionate about the way he talks about the insect. I've just always liked animals and puzzle. He seems reluctant to talk about himself, but he'll open up if you prod a little. It's not child's play, just because I have to traipse through the mud every so often. Real. I know you think one is a respectable profession, while the other is superstition. Everyone does. My methods are the same as those of other scientists. Your nerve endings tell you there is no such thing as a positive surprise. No, as I said, I have yet to catch a cryptid, although I have come close. Everything from forgotten regional lore to newspaper accounts, like the one that brought us here. No, very few cryptids are ever discovered. Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemnee, 2 are categorized as confirmed discoveries. The rest are in, yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves. More so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean... Indeed. If our... He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying. Yes,
All right. What crypt? We would have to discuss. He wants to. You need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard about from Lena or his friend Gary. He won't just talk. Formerly the most dangerous, yes. But do you know the most dangerous living cryptid? Believe me, you won't guess it. The most dangerous cryptid is a carnivorous Atma rodent. moral. No, but we're not get out of anywhere. The dreadmoose is a widely reported cryptid from Arda, just like an ordinary Arden moose. You can't. That's what makes it so... A moose that looks like any other moose. What's going on here? He's kidding, right? The bodies found in the forest are just one. The recent surge in the moose population has hidden carnivores. The dread moose are effectively removed. Moose are already being hunted for sport. Can you imagine what would happen? The carnivorous moose, it makes sense that such one slaughterhouse, the moose would just stare at the building. That's not all. Some of the slaughterhouse apprentices went... This isn't something unique. Various species of deer have been known to scavenge. Anyway, there is more Onunla than ya. enough evidence to Amma kafa justify a siktim diye thorough bir search for experience the çıksın dread diye moose. uğraşıyorum ya. Let's close the subject Rak kafası. before it turns into an argument. Here is a man who has had more than his fair share of heated arguments, and would, surprising as it may seem, prefer not to have any more. A willow person. It's a long story. One They're not people, really. They're very, very thin. Almost flat, in fact. Gary and I painted after waiting. I chased... A lavender shadow. I know you think we were snacking on... Furthermore, I'm not saying it was a No offense. Me? By all means. Hadi geri dön. And I'm eager to return to her, I assure you. But my wife understands that. Just İyi Come bakalım. on, Morale. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. Well, Won't let Lena down? Sounds like the cryptozoologist's wife shares a special connection to the Phasmid somehow. Of course it's important to her. She's seen it. Yes, that's how we first came to know one another, in fact. Needless to say, you must ask her about the mysterious Phasmid. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian Phasmid together. No, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule. He's dead set on this. Buna koyayım sen. I could go for some trap setting. Biz ederiz. I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. Yes, indeed. Both require a great deal of research. There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula. Another is taneymiş. set in Land's End, to the northeast. It's behind a small Senin sand arkasında. dune. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. Buna da A big yakında. thicket of reeds going. You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a... That seemed like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Bilemiyor musun? Even relative to examining a week-old corpse, I'm not sure mucking about in the reeds qualifies as fun. But have it your way, detective. If you think it's important, you have been right before.
Bring it to me at once. Just make sure the He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find. That's highly unlikely. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Mis kokusu ve araştırma kimyasallarından yaptım. Feromonlar böceği sana çekecek. Bol bol sık koltuk altına. Yok sıkmayın ya. Choice. As I said, the chances of you encountering the But you feel you should have it on you. Something bad might happen. Allah Allah. Don't mess around. Take the pheromone. It will make you sexier. Abi hem içgüdüm hem de hayvanlığım diyor. Kötü bir şey olabilir ha. Koku üzerinde olmalıymış gibi hissediyorsun. Kötü bir şey olabilir. Sıkmazsam kötü bir şey olabilir. Sıktık. I hope you're not buying this. It dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. It is precious. A single Hadi başla. Which means you two can pack up and go back to the... Whatever he thinks Siktirin about gidin. this detour, it's clear that these men are exhausted. Finally! Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to... Be. Sen ne yapıyorsun? Hello, I'm Gary. Yellow Man. I mean, officer. The lieutenant Yellow raises man his diyor ya. eyebrows slightly and takes out his notebook. Kriptofaşist o yüzdenmiş. Yellow Man. Interesting. Şizan. This is something to ask him about after a little probing first. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. I like nature. Just Degenerates, this man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. I've been tempted on occasion. But Herif de o kadar boş ki hiç ciddiyle okumuyorum ya. He pronounces Revacol with a hard K, unlike other people. I like to pronounce it the hard. He winks at you, trying to relay some hidden message. It's a secret rite, a very fringe nationalist handshake, probably. My mug? Why would you think that? How do you mean? He is trying to avoid lying to you outright, in case you really have been to his apartment. Okay, I admit it. I threw the mug away in bulduk lan the trash gerçekten bu container atmış. behind the hostel. You're not going to find me, are Ha, you? ceza yazmayacaksınız değil mi? $100. Okay, I deserve that. And I won't do it again. You have my word. Mevzuya bak, gerizekalılardan nasıl 100 liraya kopardın. I don't know what got Amına into kodumun me. ırkçısı. Stuffing my garbage İyi in oldu. another man's property. I've been having trouble at work lately. The Koikos are price dumping us out of competition. What did Hadi you boş do, kes. Gary? Nothing. Just answering some Sana questions. mı ödüyor? Bana Helping ödüyordur. out the law.
bana yanıyor. Arkasından sola adama ait. Officer, please. Let me explain. It's not like Bundan mı sen that. yaptın? Açıkla lan. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. Ay o All the sikko clothes o da lying around bununmuş. in the yard, smelling. People are animals, you know? Asıl da avlunun tam karşısında yaşıyorum. Adamın çırılçıplak soyunduğunu gördüm. Kıyafetleri avluda duruyordu. Kokuyordu. İnsanlar hayvanlaşabiliyor. Allah Allah. Hiç beklemedim bir yerden info yağmuru çıktı herif ya. Peki ne oldu? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Evet, kırık kupayı da koydum, kabul ediyorum. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Kıyafetleri de attım diyor. Right. It was just civic duty. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. Vatandaşlık As he görevi. shifts uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads, against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before. O ne ya? But where? Rahatsız hareket ederken ahşap zeminde yuvarlanırken birbirine çarpan cam boncuklar gibi çıtlama sesleri geliyor. Bu sesi daha önce duymuştun ama nerede? Ses ne lan? What sound? Ne sesi? Neden hareket edince geliyor? Really? Kullanıcı yavaşça açıyor, bu sefer hareketlerinden ses çıkmıyor. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage nearby. Abicim ver bakalım şu zırhı sen bir. Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. Zırh mı? Yok ya. Yani evet ya. Zırh giydiğini biliyorum ama zırhla ilgili bir şey bilmiyorum. An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. Doğruyu söyleyemediğini bebek bile anlar ama daha fazla kabahati kabullenemeyecek kadar korkuyor. There's something going on here. You should observe him more closely after this topic is concluded. Burada bir şeyler dönüyor. Bu konu kapandıktan sonra onu daha yakından gözlemlemelisin. Konteynerine nasıl I girdi? know a guy who works with the trash collection services. CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Herife bak. Neden milleti çöpüne girme gereği duydun ki? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. Vay amma. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. Disgraced. No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. Geçelim o I zaman. hope I could help your investigation. In my small way. Neden böyle kıvranıyor? Gerine soğukkanlılığını analiz et. Meslektaşımı görmekte neden şaşırdım? Not many Sealites here. Or any... Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next racist will be a really good one? Kafatasıyla tanıştığımızda sıradaki ırkçı gerçekten iyi olacak dediğimi hatırlıyor musunuz? Üzgünüm, biliyorsun hafızamla ilgili sıkıntı yaşıyorum. Evet. Well, this is that racist. İşte bir sanat eserini gösterilmiş gibi geri işaret ediyor. İşte o ırkçı bu. Öyle misin, geri ırkçı mısın? Öyle mi geri? Irkçı Hey, mısın sen? man. All I meant was there are not many Sealites around here. I'm just stating a fact. Malumunuz buralarda fazla sevgili olmadığını belirtmeye çalışıyordum. Ne yapıyordu o?
Kovaçov'un yerlisidir yalnız. Yes, of course he is. I was just speaking about his connections. Let's change the subject, okay? Parayı ne zaman vereceksin? Bana vermiyor herhalde parayı. Zırh var bunda. Burlingame Rex'in arkasında adamla ilgili bir şey biliyor musun? I told you everything I know, sir. I'm truly sorry for the mug, but I have nothing to do with that. Kıyafetlerinde rahat edemiyor. He's not feeling too comfortable in his own skin. Rahat görünmüyor. I'd say. Garip. Uncomfortable shifting around doesn't make him the killer, though. It's something else. Sen kriptozolog musun? I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. Soğukkanlılık. Bir saniye bekle bakalım sen şurada. 1 puanım var. Soğukkanlılık 4. Şimdi sana ben bir ayar çekeyim de gör. Ceket. Ne bakalım. Always a pleasure to see I mean, officers. That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Türkçe affetmişim, kendimden utandım diye. Ya biz de böyle yakalarız. Gömleği üzerinde çok rahatsız duruyor. Düğmelere baksana, zar zor iliklenmişler. Sanki altında bir şey yırtıp çıkmak istiyor gibi. Dev kasların mı var? Altına giydiğin bir şey var. Bir şey mi var? Yes, like a piece of ceramic Mix, armor, for example. kendimle One that konuşuyormuş. makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles, stolen from a Ben corpse in çalmış. the yard near where he lives. Sanırım kaliteli muharebe teçhizat konusu ilgi alanına giriyor. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. Ver bakayım şunu I sen was ver. ashamed of what I did. And I didn't want you to know. We're not detecting falsehood, sire. He's gearing up to admit the truth. Yalan tespit etmedik beyim. Gerçeği itiraf etmeye hazırlanıyor. This shame is surprisingly sincere. Bu utanç şaşırtıcı derecede işten. Gary, what's going on? Ne oluyor lan geri? Later, Morale. I've got apologizing to do. Sonra konuşalım moral. Özür dilemem No. gerek. You've got explaining to do. Hayır, açıklama yapmanız gerek. Neden yalan söyledin geri? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. Sizi gördüğüm anda söylemeliydim ama. The hell, Gary? You in trouble? Ne oluyor geri, başım belada mı? İşine bak moral. I'll explain later. Onu açıklarım. Kıyafetleri aslında neden çöpe attın? Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they'd scattered his clothes all. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. Yanlına I thought, onursuzluk yaptım he's a efendim. foreigner. O bir They'll say he yabancı diye wasn't from düşündüm. here. Herkes buralı olmadığını Only the söylüyor. cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Sorun Had I known çıkartacağını it'd give bilsem you guys olmazdı. trouble, I wouldn't have. Fuck. We're detecting sincere contrition here, sire. He's not trying to flatter anyone. Pişmanlığın işten olduğunu tespit ediyorum beyim. Kimseye yağ çekmeye çalışmıyor. It's okay. It Sorun was a değil. loose end, and you are tying it up now. Yarım kalmış konuyu kapatıyorsunuz. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. SEALite officers commanded the suzerain's navy. Size sarı adam dediğim için üzgünüm.
Hükümdarlık donanmasını Seyollu subaylar yönetirdi. Çoğu da kralın yanında yer almıştı. It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Ver He bakayım. sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. But so light to hold, like a bag of cotton. Kimi öldürdüğünü biliyor musun? I always thought it was the Union. Some Union hardasses. Lynched him Sendika because yaptı of the sanıyordum. strike. But almost everyone in town knows that. I wish I could tell you more. This is all he knows. Yes, absolutely. I will never do anything like this again. Vay be. Hiç beklemediğim bir gerizekalıdan ne kadar çok şeye verim aldık. 100 alamadık ama bayağı değerli bir şey aldık. C işi artı bir, irade bir, empati eksi bir. Nasıl duruyormuş? Okay. Sıkıntı olursa bunu giyeriz. Bir işe yarıyordur belki. Böyle daha iyiyiz. Otur. Ya bundan. ...50 puan cepte, bir level'da ekstra. Uzakları incele. 4. Ne? That patch of reeds over there, it's a great place to hide something. Kind of out of the way, being so close to the water. Ne şimdi? Nothing. Just a hunch. The hunch passes, leaving you there, by the old boy bobbing in the water. Time to go. Aa. 11. Her ne olduysa pasif çeki atamadık herhalde. Bu oyunda her şeyi görmek mümkün değil ya. Üzerinden biraz zaman geçince tekrar oynayacağım. Yani mantıklı. Cezayı nasıl soktuk ama? Ayık yokmuş. Aa gözlük. İşbirlik görselmez. Düşüneyim. İşbirlik.
Birlik bana lazım. Pati değil. Bakalım. Ne düşürdü bu? Görsel meclis düşürdü. Yok. Görsel meclis artı bir polis. İştiririz. İyi oldu. Yak olduk. Bu ne lan? Ha. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like this. Behind you, a ruined residential building looms over the locusts are crawling around in the trap, confused. Big surprise. Çok Anyway, şaşırtıcı. one down. 3 to go. Yırtmana gerek yok. Bir şey bulmayı beklemiyorum. Sadece birkaç vatandaşa yardım ediyorum ve temiz hava alıyorum. I meant no offense. Just Kusura bakmayın, ben sadece... İyi. Andı. Anacağınızı bilsem yüzünüze tükürürdüm ama siz ondan da anlamazsınız ki. Bunlar nereler amına koyayım ya. Duvar gördü, gene boyayacak şimdi kesin. Ne bu ya? Scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching Bak from duvarda one dağınık corner kaldı, to bir the other. köşeden diğerine uzanan mermi delikleri. 15 görsel arası. Neden bu kadar fazla mermi deliği var? Bak daha fazla mermi deliği, burada kesinlikle bir şeyler olmuş. Correct. The density of the bullet holes is unusual. Even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Özellikle ortalama mermi deliğinin sıklığı düşündüğümüzde burada fazla yoğun. Korkunç bir şeyler olmuş. İnfaz duvarı burası. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Otomatik tüfek atışına benziyor. Bugünlerde pek görülen bir şey. Neden? The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. Otomatik tüfek üretimi ve satışı azaltıldı. Bu tür aletlerin yıkıcı gücü çok fazlaydı. Biz olsa da insanlığımızı korumalıyız. Görseliniz abanayım ben buna. Analiz bu. Var mı? Yok değil mi? Kaç etti? 5. 5 mi gerçekten? İsmimiz yok. Hadi bir daha. Scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Üçümüz var. A row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet, no sound, no movement. Bir sıra hayaletimsi gölge duvara karşı duruyor. Sayıları çok fazla. En azından bir düzine, başları eğilmiş ve gözleri bağlı. Tahmin ettim diyor. Ortamda sessizlik hakim. Ne ses var ne de hareket. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner. Automatic rifles primed. A gust of wind blows by.
The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. 10 metre ötede başka gölgeler düzenli bir şekilde dizilmiş. Bir hazırda aniden rüzgar esiyor. İdam mangasındakilerin ceketleri esintiyle yavaş yavaş dalgalanıyor. Yan tarafta tek bir kişi duruyor. The sun blazes high up in the sky, baking the planks, the sand, your skin. The order was carried out in the afternoon. Güneş gökyüzünde yakıyor. Kalasları, kumu, derini pişiriyor. Emir öğleden sonra verilmiş. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. Yaylım ateşin üstünden çok uzun zaman geçmiş. Yağmur ve deniz suyu tüm kanı götürmüş. Tek bir iz bile kalmamış. Bu da ne? The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Toplu infazmış. Bunun önündekilere bak. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for they stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Daha 3. gündeyiz. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Dolu dolu oynuyoruz oğlum işte. Her şeyi açığa açın. Sıradan insanlar, her biri tanıdık. Kim bunlar? Comrades, the Yoldaşlar. forsaken, the wretched, who tried to rise against the horrors of the world. Yeşetlerine baş kaldırmaya çalışmış, unutulmuş sefil kişiler. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side. But from Bunun which askerleri one? ama kimin askerleri? Bu duran The commandant, the one komutan. who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes. 7 gündür herhalde dancing on his maksimum. Ne face. olacak? Kim bu infazda kimdi? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. No spread bu. Çıkmıyor. Anca bu çıkıyor. 11 tane var. Kaybedince basıyorum bir de o kadar. Bunun dibinde ölenler kimdi bilmiyorum. Devrimdeki herhangi bir taraf olabilir. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could Savaşın have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. Savaşın başında komünistler tarafından öldürülen kralcı muhafazakarlardı. Belki de çatışmanın sonlarında koalisyon güçleri tarafından infaz edilen komünistlerdi. It could even have been the employees of the failed R&D center down the coast, as their building was taken over by the revolutionaries. Karşısındaki Feld Arge merkezi çalışanları bile olabilir. Binaları devrimciler tarafından ele geçirilmişti. Koalisyon güçlerinden bahsetmişti. Duvara dizilenler onlar olabilir mi? Yeah, it's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones into Olasılık war. düşük. Onlar her zaman duvara dizilecek son kişiler olmuştur. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the Emri order. A verendir diyor. cold sea wind blows away the figures. Güzel. Nasıl giyiniyordum lan ben? Böyleydim zaten değil mi? Aynen. Okay. Bu ne ayak ya? Buralarda niye hiç şişe yok ya?
10 pipo bere. Artı 2 mantık eksi 1 algı. Vay vay vay. Diyor. 2 mantık eksi 1 algı. Bir algı. Buradan geleniyor. Aynen böyle kalsın. Altı mantık. Full item'la. Nerede? Burada. Tamam, algı zaten bizim atladığımız skill. 4 yeterli. Ne? İçeri girilmiyormuş. Yok. Bir şey yok. This is the trap. The reeds by the abandoned, the later it gets, the colder. Remnants of the camp can... This trap is also for... Another empty trap. Of course. Noted. Bu herifler nereye gitti lan? Buradalardı. Yok olmuşlar. Yolladık tabi. Bu ne ya? Ha, çöp poşeti olmadan gözükmüyor mu? Daha gezerim o zaman. Şöyle zor bir şey değil. Boş. Ne yapıyorsunuz ya? And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Tran Heilostam. You must be Kim Kituragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. Nice to meet you. Neymiş falan pencerelere? Oh yes. So Mikhail, they had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Hipermetin Yes, neymiş? hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. Kimle tanışıyorsunuz mu? No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Nereden duydun lan? Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad.
Quite tricky, but he wanted to play this grad Nasıl made bir adventure program. tayfa We've been bunlar getting ya? really into Worms lately. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the Coalition landed in 08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. İyi, ne güzel. This man is your half-brother. You feel it. But why? Bu adam senin görev arkadaşınmış gibi öyle hissediyorsun ama neden? Anlatıyorsun ya. Paran var mı? Etkileyici kalan ne? Aha! But it's not just any empty old building. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn of the century cybernetics boom. Elde elektriğin argesiymiş. What's R&D? Ay, nasıl fail attım ya? Nasıl pasif çek ya? Arge ne ya? Apologies, it's an acronym for research and development. They don't use it anymore. You're probably more familiar with RTD, Research and Technological Development. Maya Kalpa, you are not familiar with that one either. This man is a bookhead. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and... That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. Ne çok boş adam varmış bu karşıda ya. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve, or should I say they were developing an ace up their sleeve? I'm mixing my metaphors here. It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for Sayar. an elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution, revolutionizing business machines, which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. He assumes something like a combat stance, facing the wind. Indeed. Ne oldu? What? The revolution! Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes. Possibly from this very building. Yok, lore'un altı or one dolu of the belli adjacent yani. ruins. All of this was built by Feld, even the boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. Nasıl çalışıyor? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Womty Dumpty Dum Center in Vredefort, Oranje. Bidik Gubidik We raised merkezi. the same questions, and we had lengthy discussions with... He did it. He said, Wumpty Dumpty Dom Center, like it's the most natural thing in the world. Öyle dedi vallahi. What the hell is a Wumpty Dumpty Dom Center? And who the hell are Keith and Guy Joost? The Womty Dumpty Dum Center for Contemporary Art. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Uyduruyor mu lan bu, kim bu? In fact, I'm not. The Womty Dumpty Dum Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research Önce center. tohum kazandık.
Allah Allah. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project out. Very, very cool. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to this precious device. But so they did. The Felt playback experiment vanished into the fires of '07. Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the Felt playback experience. Who knows? Ne oluyor Maybe abi? it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain Ne inside that yaptılar o building. bant sayarlarla? They used them for military communications, Hmm. but also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Décret de Mars. O ne? What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created commune of Revachol on the 7th of... It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in Worms to be paying any attention. Ben bunu okudum sanırım. The kid takes a peek at the green and silver worm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. Mühendislere ne oldu? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape Onları computers, infazlamışlar herhalde. yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. A pleasure wheel? Perhaps reminded of a childhood memory. It's clear he would prefer they were a big wheel. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center of Üçgen innovation Frederick. inside. But of course, what else? Paran var I mı? do have some money, yes, but that's not what's really important here. Konusu açılmamış gibi görmezden geliyor. Öyleyse önemsiz paradan biraz alabilir miyim? Paranı istemiyorum. Yalnızca fişleme becerilerim yerinde mi görmek istemiştim. Of course, Detective, I wouldn't have assumed anything else. Matter of fact, I don't know if you're familiar with this, but the Vespertine Department of Justice has published a rather interesting paper on the criminal profiling. If not, then you definitely should. If not for tips... No, thanks to you. Aldığımız experience yanımıza kar. Bela gibi amına koyayım. Bir de şu abidik kubidik merkezi. Manipülasyon -1 yabancı. 42 dakika. Bununla ilgili bir şeyler hatırlıyoruz. Bak mı ki? 65. Nasıl sürüyormuş? Açalım ya. Manipülasyon -1. 14. Ha, ona rağmen. Güzel. 65 puan. The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Hemen içeride ne olduğunu görebiliyor musun? I won't even try. Denemem You bile. know, Ha, görmüyor I had a zaten. partner once. They called him Eyes because he had to show me things. Bir It's zamanlar that bir bad. partnerim vardı. Ona göz derlerdi. Çünkü sürekli bana bir şeyleri göstermek zorundaydı. Gözlerim o kadar kötü işte. Ama yine de atış yapabiliyorsun. Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10.
Yeterince iyi değil. Yeterince iyi aslında. Nasıl oluyorsa keskin nişancı değilim ama atış talimlerini 10 üzerinden 7 ile geçiyorum. İçeriye bakmayı bana da sorsaydın keşke. Daha kolay olur diye düşünmüştüm. Buraya nasıl giriliyor ya? Ay amına koyayım. Girişi kaçırdık. Ne koyayım ya? Aptal adam. Kapı da yok ki burada. Nereden gireceğiz ki? You see, once a slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters. Looks like tomorrow never came. Oraya çıkılıyor ya. Buradan giriliyor herhalde. Aha. Aman. Oh be, en azından bu çıktı. Bunlarla bir etrafı tekrar dönelim. Hiçbir yerde şişe de yok ki. Ne? Nasıl ya? Aa, şişe varmış. Burada da varmış. Şişeler poşet olmayınca görünmüyor. F5, F9. Mag yok gibi duruyor şu an. Gerek yok ki. Başka bir giriş bir şey de yok. Kapalı kutuyum. Ne koyayım yani. Burada içeri giriliyor gibi gözüküyor ama girilmiyor. Bunu açabiliyoruz. Açabiliyoruz. Bir bakalım. Bozuk bir telefon. Ayza paramparça olmuş. Biri telefonu çok sert kapanmış. Telefonlara geleceğim. Önce neredeyiz bir onu anlayayım. Okey. Bir anda kar başlayınca bambaşka bir yer gibi gözüktü. Ne oldu? Müzik sesi geliyor. Bu ne lan? Ayahuasca çadırı. Çadır kapanır, köprü var. Yalnızca diğer taraftan indirilebilir. Oraya da bakacağız. Bu ne? Kilise mi?
Ya ayrıca geliriz. Önce yukarıyı tamamlayacağım. Dönüşte döneriz. Buraya aynen. Şu telefonlara da bakalım. Bunları bir toplayalım da. Bu ne ya? Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Bir bu korkulun üzerine ne oldu belirsiz bir kıyafet bırakmış, çok kötü kokuyor. Ha, bizim dingilin şeyi. Bundan It's bakalım. streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling Jacket. arm. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a Please tell me you're not taking that with you. Salağın ceketi bu. I'm sure he'll be thrilled to have it returned. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Nasıl bu kadar iğrenç hale gelmiş? It's a sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you Tutmayacağına can emin stomach misin? it? Çıkmış şeyim. Göt baş toplayıcım. Açık. Devamlı. Some secrets are better left uncovered. Don't even try. Seriously. Düşün. It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and Martı seagull bokuymuş. shit. It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it. Bok niye o? Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk. If not by human hands, then perhaps Why? Why did you think about it? Look at your hands. They're covered in muck. Now you're just flicking that shit everywhere. This is a disaster. Olmaz. You'll never get the smell out. Seni bulduğumuzda daha kötüydün. O kadar çok şeyim var ki. Zımbırtım. Moral hasarı hiç koymuyor bile. Ansiklopedi 2 algı eksi 1. Mega 4 göz numaralı gözü. Ansiklopedi şapkayla beraber artı 3 yapabileceğimiz bir hale geldi. Baskül ha. Bu ne ya? Evet. Bir de benim alıntım var ha, düzgün şeyler çıksın diye. $28.60 param olmuş. Kimsiniz lan? The smell. It's awful and familiar. Ne? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Ölüm mü? Aa, biri ölmüş lan. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. It is death. It must be. Tetikte ol Teğmen, bir The şeyler lieutenant ters. has already brought a handkerchief to his nose. Ne koyayım? Ne topluyordum ben?
Kırılmasa bari bura. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Kebap varmış. Hitler. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles. Adam alkolden ölmüş ya. Herifin They seem unhygienic. adam bu. Karısının aradığı adam. A tragedy. He shakes his head with genuine sadness. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. Revachol şiş kebapmış. It's no old. MHP zaten yani. Burak Bey hoş geldiniz. 10. ay teşekkürler. It's hard to concentrate in the smell. The sea air. Yazık amına koyayım. Kadının kocası burada alkoliklikten yığılıp gebermiş. Kafasını buraya vurmuş herhalde. İnceleyelim bari. A man lies on the boardwalk. His limbs bent and neck Mavi turned yakalı at an ceset. unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Boş içki şişeleri var. Elinde ise bir ciklet paketi. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall kaymış has ayağı. left him broken, contorted like a sad puppet. Aşağı kayınca kafayı buraya vurmuş. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. 2 haftalık ceset kadar kötü değil ama ona yaklaşıyor. Hold on. Bir dakika. Ne oldu lan? Divinity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. 2 gün önce ölmüş diyor. We need to investigate. İncelememiz gerek. Hayda. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Bir ceset daha. Senin işin bu Metin ol. Calm now. Carefully. Sakin Just ol. another day. Just another dead body. Breathe. Nefes al. Kafı incele. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Adamın kafasını incele. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is what killed him. Evet, biraz öyle olmuş. I don't see any other major wounds, do you? Yok, görmüyorum. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. A .75-liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. Mantık. Aptallar da anlasın diye mantık var zaten. Tear all around us. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves. Eve on the cover. dönecekmiş ondan önce. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too? He ate the whole pack, right? Tüm paketi ağzına It's to cover atmış the değil mi? smell of alcohol before Eve going gitmeden önce alkol kokusunu The worst bastırmak thing için. is- İşin en kötü tarafı. I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Daha önce böyle şeyler görmüştüm. Neredeyse aynı senaryo. Çiklet bile öyle. Hepsi aynı. Pek sağlam durmuyor. Çürük bura. Basmayayım bence. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Ya petlerine bakalım. He's wearing mud-caked boots, beige trousers,
and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. The leather jacket suits him well. It must be custom made. A cool leather jacket with a bolt of blue? Oh no, this sounds terribly familiar. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Good. We should take a look at that library card after this is done. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. A bad fall. It might have been dark outside. This place is a minefield in the dark. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen Sonsuza kadar değil Burak. Height 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age approximately 50 to 60 years. Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't, that's just a lazy assumption. What do you think? A dead working-class man with a bottle in his hand? Kayıp koca, Don't evet. deceive yourself. You know who this is. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Neden onun kocası olduğunu düşünüyorsunuz? Deri ceket, adamın kıyafetini göster. Kadının tarifini harfiyen uyuyor. Her tarafında şişeler var. O şişeler var. Martinez'de bir yerde içtiğini söylemişti. Kütüphane kart. Kitap iadesi işi vardı. Deri ceketi. The bright blue lining? Well, he's definitely someone's husband. Karta bakacağız ayrıca zaten. Looks like one of... That's just... A dead working... The woman you met at the book stand? What? I can't see a book. So he took the book to the library, then came back and thought, I'll have one drink before I get home. The view from the lookout is beautiful. Damn it. He's definitely someone's husband. Ne olmuş? Ne yaptı Death ya? by misadventure. He slipped and Kaza fell through the seriyor. boardwalk. A Ayıp truly düşmüş. unfortunate accident. Talihsiz If kaza. it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Bank olmasa hala hayattaydı. Sarhoş muydu ya? Oh yes. Zehirlenme? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Kebap? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the parks. Ne olmuş, kebap yemişti. Sometimes a kebab is just a kebab. Bazen kebap yalnızca kebaptır. Biri bu kırık iskeleden sorumlu tutulmalı, tehlikeli. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Yani, olmadığını biliyorum da belki bir fikir açar. No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a... Agreed. If this somehow converges later, why not? It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Onunla ne yapacağız? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow Kayı the lead to üstlenip identify cesedin the body kimliğini of the kendimiz hole, tespit edeceğiz ya or da we report istasyonu back to the station raporlayıp and leave this for our meslektaşlarımıza colleagues to bırakacağız. handle. Daha otopsisi ne olacak? Onu biz bulduk. İşi de biziz. Tamamlamalıyız. Bizimdir ya. All right. We should first examine the library card you found. Then we can... Fairweather Açtık. T500. Hadi bak. Remember that weakness you were looking for?
in the ceramic armor? Like, maybe it can only stop small, fast projectiles, but a large, slow-moving pry bar would shatter it? Or, Öyle mi? if I run an electrical current through it, maybe it will melt. Or, personal favorite, frequency something something radio weapon? None of that would work. You need to shoot the part of the enemy that doesn't have Fairweather T-500 on it, because the armor itself is invulnerable. Good news is, so are the armor pieces on you. El göz koordinasyon. Evet, zırh kullanan düşmanlara karşı +2 el göz koordinasyon. Hadi bakalım. Çatışma çıkarsa en azından. Ama önce bir silah lazım bana. Neyse, eksi bir şey yok en azından. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front Hiç side mermi buldun mu? reads, Central Adamın General kafasındakini Library buldum. Card, issued Bir de 9 milimetre mermim var. expires July 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Ne bak. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less, but most of these titles seem to be in the sci-fi genre. If lost, please return the card to the library. Dial 005. Good. We should give them a call gideriz. from my kinema. See if we can learn anything about Billy Méjean. Kütüphane kartının sahibine dair bilgi almak Cemre Halk Kütüphanesi'ni ara. Ha, bayağı halk kütüphanesini. Bunu bırakacağız mı burada böyle? There's some tear. A man lies on the boardwalk. His limbs bent and neck turned at an Siktir ettik, bıraktık herif. İyi. İlginç. Nasıl öyle eksi bir halka. Ne takıyordum lan? Görsen analiz. Bir halka. Bir halka. O kadar ihtiyacımız yok ya. Böyle kalsın. Ve 2 kalıyor. Şehrin fısıltısı 2. Tepki hızı.
Her şey iyi ama. Empati -1. Sıkıntı yaratmıyor. Okay. Empati bir de oradan düş. Düzelecek. Bu düzelecek. 7 dakika güzel. İyi o zaman. Ne oluyor? Buraya nasıl gidiyor? Okay. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it. You hear the tone. The machine is inoperable. 10 sent at ver, askeri bir numara çevir. 240355. Çevir lan. Calling. İyi olmayacak gibi. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? Nasıl? End of tone. Someone picks up. İşte bir harbiden ya. Sen halıcıyı mı açmıştık? Nereye? Kiralama yerini mi açmıştık? Pierre. İyi var, tanıdığımız birini aramadı. Yok, Pierre değilim ben. Haberin var mı? Pierre kim? Kardeşimin torunu. Gençliğinde beni ziyaret ederdi. Delikanlıydı. Modum. Sen kimsin? Bir satıcı değilim. Rastgele bir numara arıyordum ve sana denk geldim. Evet, bir satıcıyım. Ülkene ne yaptık ki? Emrim ben. Polisine de sana da. Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves washing a beach, growing in volume until you get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he did not. Gelen numaralar çeviriyor değil mi böyle? 10 sent için bence iyi.
Çevir bakalım bir tane daha. Calling. Still calling. Someone with a masculine voice picks up. Erkek sesi olan biri yanıtlıyor. Hello, Gerard speaking. Merhaba, ben Gerard. Gerard tam bir şerefsiz ismi. Değiştir, ismini değiştir. What are you like, 5? Ekip çağıracağız da mevzuyu yani çözmemiş gibi olduk ya. Film kiralamayı önceki ankesörlü telefonda açtıydım. Kaç yaşındasın? 5 mi? Arkada bir kadın sesi geliyor ve Gerard tekrar konuştuğunda sesi kısık geliyor. Thanks for calling, asshole. Teşekkürler yavaş. Ne? Phone hanging up. Disconnect tone. Patlat bir tane daha. Calling. Arıyor. Calling. Belamızı arıyoruz bence. Calling. Still calling. Still calling. Okay. Stop calling me, man. Aramayı bırak dostum. I'll get you your money, alright? I just Bunu need vereceğim, you tamam mı? tonight. Let me work. Geceye kadar zamana ihtiyacım var. Çalışmama izin ver. Tamam ama planda ufak bir değişiklik oldu. Martinez de Whirling'in Rex'e bırakılmasını istiyor. Yapalım bunu. Bence birbirimize karşı daha nazik olabiliriz. Sence değil mi? Borcunu ödenmiş sayılır. Başım biraz belalı gibi. Belki sana yardımcı olabilirim. Whirling'in Rex'e bırak. Tethys. Ben- Hey! You're not Tethys. Screw you, and don't ever call here again. You're fucking with some serious people. İnsanlara ulaşıyorsun. Siktir ya. Disconnect tone. Ne hazır olduğunu anlıyorsun. Bekle biraz kim? Calling. I'm tired. Yorgunum. Arkada daktilo Sounds sesi. like he hasn't talked to anyone in quite a while. Neden yorgunsun? Writing. I hate writing so much. But I have to get back to it. Yazmaya dönmem lazım. The man disappears with a sigh. You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset. The machine is duydum. still waiting for you to dial a number. Kesilme sesi gelmiyor. Yalnızca ayize sessizliğe bürünüyor. Makine hala bir numara girmeni bekliyor. Seems like it did not have time to swallow the coin. This sometimes happens. Parayı yutmaya vakti yetmemiş gibi. Bazen olur. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. Şanslısın. Ama telefonun algılayamayacak kadar hızlı bitti. Ücret ödemeden bir arama daha yapabilirsin. İskele bir numaralar. Gözlerin kapalıyken. İhanet kokusu. Soluk bir meltem. Özür. İşte o arama. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial. Then pull down on the number. Then move one up and repeat the motion twice. Elini kapatıp işaret parmağını döner kadrana koyuyor ve rakamı aşağı çekiyorsun. Ardından bir rakamın üste çıkıp aynı hareketi 2 kez tekrarlıyorsun. Strange. This is not how you started before. Garip. Önceden böyle başlamamışsın. Evet. 414447. The rotary dial feels cold from the sea air. 1117361. Your fingers keep moving like a spider. Every time the ring rotates back with a little ring of metal, like a bell tolling. Var mı? Yes. 451 38. 451. You are going deeper now, into some unknown place.
far away from this island of matter and its telecommunication networks. 451. You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this. Bir bağlantı çıkıyor. But it does. A connection. An ultra-long distance call. Your air fills with a crackle, the wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there, not like the local calling tone before. No, a small ring in a cage of distortion, far away. A distant network of phones. Uzun mesafe bir araba. Calling. Çalıyor. Calling in the night. Şimdi arıyor. 21'i unutmayalım adam. Herife gideceğiz. Calling still. Hala arıyor. Ringing by the bedside of a dark but capacious apartment with long windows. You know this to be true. Uzun pencereleri olan karanlık ama geniş bir dairede yatağın yanında telefon çalıyor. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. The handset starts slipping from your sweaty palm. Your Kapatamayız. is heavy. Uzun pencereler mi? Bunu nereden biliyorum? You just do. And you know it is going to hurt. Canını yakacağını da biliyorsun. Devam et. Calling. 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 Calling still. Then the ocean breaks. Out of the depths, a woman's voice emerges. Small. The dearest thing you've ever heard. Yunus bölünüyor. Derinlerde bir kadının sesi çıkıyor. Minicik, şimdiye kadar duyduğun en tatlı şey. Alo. Ölmek istiyorum. Kimsin sen? İnsanlığın devrimine adanmış bir hizmetkarım. İnsanlığı özgürleştirecek ve sınıfları ortadan kaldıracağım. Ölüleri dirilteceğim. Sesin çok güzel. No, no. It's you, isn't it? It's you. Sensin değil mi sensin? Hmm. Who is this? Kimsiniz? Tanımadı. Anladı da. Sen kimsin? Dora. Who is this? The connection is bad. Siz kimsiniz? Bağlantı kötü. Tanımamış. Dora. The name feels like a gift. A gift that was meant for you. To make it possible to live. İsmi bir armağan gibi. Senin için bir armağan. Yaşamanı mümkün kılacak bir armağan. And fight. Savaşmanı da. In the distorted distance, you hear someone turning next to her. Bozuk gelen sesin içinde biraz ötede. Kadının yanında birinin döndüğünü duyuyorsun. Yatak yaylarının sesi geliyor. Don't react. Whatever you do, don't react to that last thing. Tepki verme. Ne yaparsan yap o son şeye tepki verme. İyi ki bir success check attık. It doesn't matter if you react or not. You still think you hear a man's voice in the background. It's covered in pain and white noise. Tepki verip vermeme fark etmez. Yine de galiba arka planda bir adamın sesini duyuyorsun. Acı ve beyaz gürültü kaplı.
Ne ki? Kimsin dedik ya, niye buna tıklıyorsunuz ki hala? A sigh. She heard you, but she does not hang up. And neither do you. You can't. Hiç çekiş duyuyorsun. Seni duydu ama kapatmıyor. Sen de kapatmıyorsun. Kapatamıyorsun. That's it. You're caught in a trap. It'll take quite a while for the shit Kapatırmıyor. service to end now. Bir daha bir tuzağa düştün. Fiyaskonun sona ermesi artık uzun sürecek. Komünist değilim ya. Yani komünist 6, faşist 4, liberal 5, merkezci 5 olmuş. Ne dediğini anlaması biraz zaman alıyor. Niye öyle dedim bilmiyorum. Sesini duyunca bir toz tanesine dönüşmek istiyorum. Niye öyle dedim bilmiyorum. Is that you? Mecbur söyleyeceğiz. You're not a revolutionary, Harry. You're drunk. Bir devrimci değilsin Harry, sarhoşsun. You only have two, maybe three things left to say before the change runs out. Süre dolana kadar 2 belki 3 şey söyleyebilirsin. Hoş değilim. Kafam da güzel değil. Yalnızca canım yanıyor. Seninle konuştuğumda neden canım yanıyor? Oh, God. Öyle mi? Do you know what time it is? It's so late here. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Burada çok geç. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Saat 4 Harry. 2 saat sonra uyanmam gerek. Ya 1 ya 2 line'ımız daha var. Ya bunu mu seçiyorsunuz gerçekten ya? Beni tanıyor gibisin. What do you want to talk about that we haven't talked about already? Hangi konuyla ilgili konuşmak istiyorsun? Daha önce konuşmadığımız bir şey kaldı mı ki? This is bad.
You feel your right hand on the handset cramping up with pain. Götünün Isaac'i tutan sağ eline kramp girmeye başlıyor. Yanında biri mi var? Yes. Kalp krizi gibi. Oh no. Please stop. Please, let's just hang up. Farklı bir dünyadaymışım gibi. I'm in my rover. Sleep. Rova. Sen sonra nereye gideceksin? To work. İşe. Bir şey söyleme. No response, only a sigh. The connection crackles like burning paper. Cevap yok. What are you doing to yourself right now? Bunda kendine ne yapıyorsun? Bilmiyorum. You need to stop. Harry, you're killing yourself. Kendini öldürüyorsun. Kapat. Your hand isn't moving. The headset hisses in your ear with evil sadness. Elin hareket etmiyor. Isaac kötü bir yüzünle elinde sızlıyor. Adamı asmışlar. She does not answer anymore. Vakayı çözeceğim. Önemli değil. Bu vaka önemli değil. Hiçbir şey önemli değil. Artık değil. Çözmeme yardım edebilir misin? Çözmem gerek. Eğer çözmezsen beni geri almayacaklar. Vakayı çözeceğim. Harry. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. Aramayalım bir daha. Wumpty Dumpty Dum Center. You're at home, stupid cop. Not with the art crowd. You hate them. Everyone hates them. Even they hate themselves. It's nauseating. An industry built on sprezzatura and sparkling wine. And, let's be honest, tax evasion schemes. The Wumpty Dumpty Dum Center is the heart of this unholy symbiosis of aesthetics and tax optimization. And now that you've internalized it, you can have a piece too. Bu ne ya? Eksi manipülasyon, kasıntı yavşak. Ansiklopedi pasifleri artı 10 TP ve artı 2 real verir. TP ne ya? Tecrübe puanı. Eksi 2 manipülasyon. İlginç. Çok iyi. Çok iyi, ilginç. Eksi 2 manipülasyon. 5'ten 3'e düştü. İlginç. Manipülasyon veren bir şey var mı ki? Bu var. İlkel içgüdü. Dursanız polis. 80 işbirlik.
Manipülasyon. Bilirlik, görsel analiz. Onun yerine artı 2 ansiklopedi. Algı eksi 1. Eksi 1 algı, eksi 1 algı. Algı. Algıyı nereden toplayacağız? Soğukkanlılık. Algı. Başka bir şeyden olmuyor herhalde. İşte bir algı. Otorite eldekinden. Dört manipülasyon. 3 analiz. Tepki 1. 3. Gerekirse veririz. Oyunculuk 5. Ansiklopedi 5. Mantık 5. Her ansiklopedi çekinde 10 tecrübe bonus. Bence ekmeğini yeriz. Kilisede ne var acaba? Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation Bir real önemli değil. 10 experience veriyor. drilled into the wood. Algıdan verdiği eksi 2, pardon manipülasyondan verdiği eksi 2 kapatırız onunla. If you really think we should get in there, we need to find Gerçekten some içeri way. girmemiz gerektiğini düşünüyorsanız başka bir yol bulmalıyız. Buradan gelin doğru ses. Yes, the pulsing base. An indication of junior delinquency. Kabahat işleyen çocuklara da bir işaret. Kiliseye sonraki save'de devam edelim. İki saatteki kiliseyi hallederiz zaten. Oradan adama geçeriz. Statlar, inventory falan mis gibi oluyor yalnız. Baya güzel gidiyor. Talentlar zaten neredeyse full dolu. Ama çok doldurmaya başladık. Slot kalmadı. Silmemiz gerekebilir. Onları öğrenmek, onun üzerine vakit harcamak her türlü getirisi daha yüksek oluyor. Neyse. Haydi kaçalım, görüşürüz. Teşekkürler izleyenlere, hala izleyenlere. 50 kişi kalmış. Eyvallah.